Merhaba arkadaşlar, ben Birkan Demirtaş. Ben Ömer Özey ve yanımızda ailenizin gayrimenkul danışmanı Ozan Çiftçi. Ozan Sifti mi diyorlar sana? Ozan Sifsi diyorlar Sifsi. daha çok. Sifsi. Çünkü arada T de yok. Pronans Doğru. yapamıyorlar. arada Sissi diyenler oluyor. Karışıyor. Sisi diyenler var. Bu İtalyan mı falan diyorlar. Bunun nereden geliyor soy ismi falan diye. Ben de Türk diyorum. No, what's the big interest? I'm not an Italian falan yapıyor. Ama Aynen. bu top sakaldan falan da bir İtalya'yı andırıyorsun. Yani top sakal şimdi çok Angela yaygın ama. İtalyan mı? İtalyan bir hava var O ya. benim İtalyan tarafımdan geliyor. Bu emlakçılıktan sonra mı bu sakalı bıraktın? Nasıl Ben oldu? bunu evlendikten sonra bıraktım. Evlendikten abi. sonra. Evet, yani Karının eve girebilmem baskısıyla için mı? evet yani bu olması gerekiyor. Allah. Olmazsa vizeyi alamıyoruz abi. Ay top sakal. Sebep? Zina Yani mı öyle bunu öyle şey yapıyor seviyor. harbiden? Evet ha? yani bu iş böyle yani. Zina senin nereden değişin aslen? Ben Zina'yla buraya Orlando'ya geldikten sonra tanıştım. Ha, Yani burada Orlando- tanıştınız. Burada tanıştım. Anladım. Evet. Çok tatlı bir kız, Türkçesi de var biraz. Evet var. Öyle ara sıra yanlış da anlayabiliyor bazı Evet, şeyleri. Türk dizileri sağ olsun. Muhteşem Süleyman'dan başlayarak evet, Oo. çok Daha güzel. önceden yok muydu Türkçesi? Daha önce yani yoktu ama tabii amcası Sonradan öğrendi, falan burada. Ailesinde İstanbul'da yaşamışlar var. İşte amcası yıllarca orada Türk Hava Yolları'nda çalışmış. Aslen Babası da nereli? aslen Iraklı, Bağdat. Irak Babası da Türkmenlerinden mi? değil, Türkmen değil. Değil. Ama yani Türkiye'yi de çok seviyorlar. Türkiye'ye çok ilgileri var. Babası özellikle hele sizin İzmir hayranı. En son gitti sürekli oralardan ev falan almak istiyor, tanışmak istiyor falan. Her konuşmamız zaten Türkiye üzerinden geçiyor. Yardımcı oluruz. Orada da bizim İzmir'de gayrimenkul danışmanlığımız alaylı da olsa bir Ya şekil var ya. Şimdi- oralara uzanamadık daha. Eyvallah abi. Şimdi sen burada gayrimenkul danışmanlığı yapıyorsun. Evet. Yani bu bildiğimiz emlakçı mı? Doğru. Gayrimenkulün Emlakçı. kendisi mi danışıyor sana yoksa Hepsi danışıyor. almak Açıkçası üzere olanlar mı? Alan da danışıyor, satan danışıyor. Artı çalıştığım ofiste bir 170 tane falan emlakçı oldu. Artık ben de sayamıyorum. Her ay yeni birilerini alıyoruz. Onların eğitimlerini Çalıştığın veriyoruz. ofis bu arada verebiliriz ismini. Lokal bir firma Premium Properties diye. Properties. Bu da Orlando'da. logosu ismi Orlando'da. 7 Büyük tane bir firma. ofisimiz var. Büyük bir firma. Ben Dr. Phillips'teki Sand Lake'deki ofiste menajerlik yapıyorum. Orada bir kar ortaklığımız var kendisiyle. Onun haricinde işte yeni gelen emlakçıları eğitiyoruz. İşe hazırlıyoruz. Kontratları olsun. Zorlandıkları bir durum olurlarsa bize geliyorlar. Eşin de seninle beraber Eşim de çalışıyor benimle şimdi. beraber Sonradan çalışıyor. sen onu çektin içine. Doğru. Bir ara hatta mortgage Hata mı yaptın yapmak peki bu konuda yoksa? Yok çok memnunum. İşlerimin çoğunu aslında Abi gözlerimin içine bakarak bunu söyleyebilirim. aslında ben işe onu girmeye zorladım diyebilirim. Kendisi yani öyle bir niyeti yoktu. Ama gerçekten aşırı tatlı bir kız yani. Sağ ol. Ben daha tanışamadım ama öyle. Sağ ol, Çok teşekkür cici yani geçinilir bir kız gerçekten. Evet yani işlerimde bana yardımcı oluyor. Özellikle ev satışlarını artık onun üstüne yıkmaya çalışıyorum. Çünkü ben daha çok kurumsal ticari alanda emlağa yöneliyorum. Son 2 senede o alanda eğitimlerimi aldım. İşte tamamladım. Son sınavlarım kaldı. Biraz daha kendimizi eğitmek açısından o açıda daha çok yardımcı olma konusunda. Tabii daha çok ilgi alanım olduğu için, sevdiğim için. Ticariyle uğraşmamın nedeni de yatırım amaçlı emlaklar daha hoşuma gittiği için. Geri dönüşü yani gerek Türkiye'den gelen müşterilerimiz olsun, gerek buradakiler olsun. Biraz onların beni bu işe yönlendirmesi. Yani nerede, hangi alanda çok müşterilerim varsa o işi öğrenmek zorunda kalıyorsun bir yerde. Sizin daha önceki programlarınızda değindiğiniz bu business sales, Alper abi çok güzel anlattı. Bu endüstrideki profesyonellerin bile anlatamayacağı kadar bazı konulara değinmiş. Çünkü gerçek hayat hikayesi var. Business brokerlık dediğimiz onda da business satışları, iş yeri satışları ona da 4 sene önce başlamıştım. Öyle mi? Evet, O işi de yapıyorsun o işi de yani. yapıyorum. Business alsat da yapıyorsun. Yapıyorum ama çok fazla fokus olduğum bir alan değil. Ben daha çok ticari emlak sevdiğim için o alanda da bir 46 yıllık bu işin içinde olan Florida'daki belki en deneyimli 3-5 insandan bir tanesi bana mentorluk yapıp beni eğitmişti o alanda. Amerikalı Barry Carnes diye bir arkadaşımız. O Century 21'ı Orlando'ya ilk getiren kişi hatta. Yani bizim firmanın eski sahibi. Çok deneyimli insanlarla çalışıyoruz. Bu tabii bizi kendimizi geliştirmemizi ve müşterilere yardımcı olmamız için çok iyi oluyor. Sevdiğimiz bu işi full time yaptığımız bir iş. Yani başka bir işimiz yok. Peki Ben de şunu işimde- atlamayalım. Biraz emlakçılığı biraz da ticari alım satım. Yani işletmeleri alıyorsun, devir işlerine bakıyorsun daha doğrusu. Birinden alıp birine devretmek değil mi? Doğru. Bunun aracılığı, brokerajı var. Doğru. Business brokerlıkta genellikle real estate dediğimiz emlak dahil olmuyor. Sadece iş yeri alım Sadece satımı. iş yeri alım satım. Şimdi o iki konu ilginç bir konu gerçekten. Ben bunun Türkiye ile farklarını biraz irdeleyeceğim. Çünkü benim de şahit olduğum bazı mevzular vardı. Benim şirketlerimden bir tanesine de işte özellikle çok iyi yanaşıp işte satalım şirketi vesaire şöyle yapalım böyle yapalım gibi sen artık erken emekli olun falan böyle bir tavırlar var. Benim orada gördüğüm bazı eksikler var falan. Onları konuşalım ama ondan önce Türkiye'de de bir emlakçılık formu var. Burada da bir emlakçılık formu var. Aslında sen bir anlamda emlakçılık yapıyorsun. İnsanların ev bulmalarına ya da evlerini satmalarına bir şekilde aracılık ediyorsun ve bu noktaları birbirine bağlıyorsun. Doğru. Bunları yaparken de işte tabii temel bilgiler var.
var burada, işte okul zonları var, muhit kalitesi var vesaire, bunlara yöneliyorsun. Şimdi burada mesela Türkiye'deki emlakçılık bana mesela çok karmakarışık gelmiyor. Aslında emlakçıyı da avoid ediyorlar. Mesela benim burada gördüğüm, Ozan benim ev almama da yardımcı oldu. Orada mesela gördüğüm enteresan bir şey vardı. Abi eve gidiyoruz, evi görmeye gidiyoruz. Ev sahibi çıkıyor evden, arabasına oturuyor sokakta, arabasını park etmiş, camları kapatmış oturuyor. Biz evi görüyoruz, çıkıyoruz. Ben gidiyorum ev sahibiyle konuşmak istiyorum. Ev alacağım ya senden, yani Evet. sen fiyatta okeysen tamam, bak sana full offer yapacağım vesaire, okey miyiz? Hani ben kısa bir zamanım var, en azından bileyim eve alacağımızı vesaire gibi konuşurken adam böyle yapıyor. Camı yarıya kadar açmış. Ya emlakçılarımız görüşsün. Allah Yani Allah. emlakçılar Evet. görsün. Ev sahipleri, alıcılar, satıcılarla burada %100 muhatap olmuyor abi. Evet. Bu aldığım evi de hatta adamın neye benzediğini bile bilmiyorum. Eve alacağız ve içine geçeceğiz. Yani adamı hiç Evet. görmüyorum. Doğru. Peki bu farklardan bir tanesi. Mesela Türkiye'de emlakçıyı aradan çıkarmaya çalışırlar Evet. falan filan, ama burada tam aksine emlakçıyı aradan çıkarabilecek bir pozisyona da sahip değilsin. Sahip değilsin. Doğru. Şöyle bir durum var. Burada listing dediğimiz evi satması için devrettikleri emlakçıyla bir aralarında anlaşma var. O anlaşma gereği o emlakçının yükümlülükleri var yapması gereken. Yani o ev sahibinin adına pazarlığı yapacak, evi gösterecek, onu temsil edecek ve onların da karşıdan beklentisi, siz hiçbir şekilde pazarlığa dahil olmayın. Çünkü birçok zaman alıcı ile satıcı farklı kültürlerden olabilir, farklı dilleri konuşuyor olabilirler. Bir araya geldikleri zaman Birbirlerini yanlış anlaşılma sevmeyebilirler. olabilir, satışı öldürebilirler. Bu birçok şeye Ya da sebep profesyonelin olabilir. dışına çıkabilir. Veya Böyle bir şeyler anlatabiliyor muyum? bazı Çünkü her şeyleri- satıcı böyle değil. Ne kadar? 8 lira. Tamam. 7.45 Doğru. falan. Yok 7.55. Okey 7.55 falan gibi Bu ilerlemiyor. pazarlığı Doğru. yapamıyorsun evde. Yapamıyorsun. Bir de şunun haricinde mesela burada az önce seninle de konuşurken emlakçılık derslerinde aldığınız şeyin %80'i kanun ve kural üzerine. Yani aynı bir avukatlık gibi. Orada emlakçılar neyi söyleyebilirler, neyi söyleyemezler. Yani misal veriyorum, emlakçı şunu söyleyemez. Bu evde daha önce hayalet vardı. Bunu söyleyemezsin. Yani Florida'da bu yasal Burada değil. Nasıl? Burada biri öldürülmüştü. Özellikle bunun hakkında bir Tabii, kanun tabii. mu var? Bunun Tabii. hakkında bir mesela Ne ama aynen. ama disclose yapman gereken, açıklaman gereken şeyler var. Emlakçı veya mal sahibi mesela çatı aralığından su aktığını, daha önce 2 sene önce buradan su akmıştı, tamir edildiğini biliyorsa bunu kesinlikle disclose yapmak zorunda. Eğer emlakçı Bunu bunu gizleyemez. disclose eğer gizlersen bir sonraki alıcı oraya bir usta çağırdığında usta derse burada birkaç sene önce bir şey bozulmuş, hatta belediyenin rekordlarına girmişler, tamir edilmiş derse o kişi hem emlakçıyı hem de mal sahibini dava edebilir. Bu tarz birçok bilinmesi gereken detaylar olduğu için zaten eğitimleri çok ağır olan bir iş. Ben Türkiye'de hiç emlakçılık yapmadım. Açıkçası Türkiye'de yani çok ciddi anlamda bir business de yapmadım. 21-22 yaşında geldim ben buraya. O yüzden orada nasıl yapıldığını bilmesem de şöyle bir fikrim var. Gelen müşterilerin o da bize anlattıklarıyla orada emlakçılık biraz daha hani yandaki kırtasiyenin de karşıdaki Hasan amcanın da yaptığı, bakkalın da yaptığı bir iş gibi görünüyor. Çok ciddi anlamda yapanlar da var. Duyuyorum. Amerikalı firmalar da Türkiye'de ofisler açıyorlar. Hatta bize de söylüyorlar. Biz oraya gidip seminerler veriyoruz. İşte buyurun gelin siz de katılın falan gibi. Yani bu tarz kurumsal anlamda yapılmıyorsa Türkiye'de sanırım biraz emlakçılara güven olmaması da bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Tabii canım. Çünkü artık böyle çok hani şeye düşmüş gibi görünüyor. Yani herkes emlakçılık yapıyor gördüğüm kadarıyla. Yani Ev burada onun önüne alırken geçmeye çalışıyorlar. senin emlakçın senin avukatın gibi bir şey. Evet. Yani onun da var, senin de var. Türkiye'deki genelde transaction'lara baktığın zaman ortada bir emlakçı vardır. Evet. Alıcı ona ulaşır ya da ev sahibi kendisinden satıyordur, karşıdakinin emlakçısı bulmuştur falan. Yani bir kişiye komisyon, iki taraftan komisyon alır. Ama sizde bu komisyon paylaşılıyor. Bu komisyon paylaşılıyor. Biraz açar mısın abi? Bu Tabii. mesela ben ev satıyorum. Evim var, satıyorum. Bir tane önce kendime bir emlakçı belirliyorum. Bu evi markete açacak olan, tanıtacak olan bir emlakçım var. Doğru. Bu emlakçıya ben yüzde kaç veriyorum? Burada işte fix bir şey yok. Yani komisyon fixlemek de yasal değil. Öyle o da mi? illegal bir şey. Komisyon fixleyemezsiniz. Ama yüzde yok mu yani? Hepsi pazarlık üzerine. Kimisi %6 üzerinden alır. Onu karşıdaki emlakçıya %3 paylaştırır. Genellikle burada listingi kontrol eden evi satan emlakçı. Alıcıdan çok. Yani oradaki listing agent şunu diyebilir. Ben %6 komisyon var ama sana %2 veriyorum. Yani kabul et veya etme. Bunu da diyebilir. Tamamen listingi kontrol eden kişi o. Mal sahibiyle %5, %4 farklı Ama rakamlardan da isteme anlaşabilir. mesela %2 diyelim ki şimdi ben ev satıyorum. Benim bir emlakçım var. Evet. Sen de Ömer'e ev bakıyorsun. Benim evime talip oldunuz. Evet. Benim emlakçıyla görüşüyorsun sen. Evet. Ben Ömer'le görüşmüyorum. Doğru. Benim emlakçıyla da benim %6 bir anlaşma var. Bunun tabanı nedir bu arada? Genelde yani standardı nedir İşte marketteki? evet, marketteki standardından bahsedelim. Hani bunun bir fiksi olmasa da genel anlamda %6
ama şu aralar market çok hızlı olduğu için genellikle %5'ten fazla vermiyor insanlar. Anladım. Çünkü biliyorlar ki ev çok çabuk satılacak. Emlakçı belki normalde koyması gereken efordan daha az efor koyarak satacak. Anladım. Bunu göz önünde bulunduruyorlar. Evet, %5 Amerika'da bu diyebiliriz arada ev yani. kalmadı. Bizde zor bulduk. Evde abi. kalmadı. Evet. Yani özellikle Covid'den sonra. Ben şimdi %5'ten anlaştım bu Evet. emlakçımla. Sen de dedin ki Ömer eve bakıyoruz, bu eve talibiz. Biz bu evi bu fiyattan alacağız vesaire. Bu emlakçı sana diyelim ki %2 verdi. %5'ten. 2,5 vermesi normalde değil mi? Evet. Doğruyken. Evet. Sana 2. Peki sen bunu kabul etmezsen ne olacak? İşte böyle bir seçeneğin yok maalesef. Yani ben bunu kabul etmezsen, etmiyorum o diye bir şey zaman yok. bu Ben evi sana %1 vereceğim. kim verecek %1'i? Emlakçı. Benim emlakçı dedi ki İşte Ozan ben sana orada %1 vereyim. maalesef onu ya kabul etmek zorundasın, buna deal yapmak zorunda istiyorsan ya da o emlakçıyla bir komisyon pazarlığına girebilirsin. Yani bak biz buraya buyer'ı getireceğiz. Diyen oluyor mu müşterimizi. hiç peki ben sana %1 veririm ancak diye? Daha çok yüksek rakamlarda olabiliyor. Yani özellikle ticari emlakta çok yaygın bir şey. Yani Evet. benim bazı listingim var. Mesela işte gas station dedim, hani benzin istasyonu 2-3 milyon dolarlık yerde. Adam diyor ki ben %2, %3'ten fazla vermek istemiyorum Ozan. Biz de karşıdan gelene %1, 1,5 artık ne varsa onu Orada paylaştırmaya Allah ne çalışıyoruz. verdiyse. Yani Allah ne verdiyse. Az veren candan Yani derler. bazen çok Türkiye'de duyduğum kadarıyla alıcının emlakçısına alıcı veriyor komisyonu. Burada çok nadir onu yapabiliyorsunuz. Yani bir alıcıya şunu dersem ben burayı sana alman için yardımcı olacağım ama bana komisyon ver dersem adam çünkü dışarıda birçok emlakçı bunu sormayacağı için başka seçeneklere gidebilir doğal olarak. Evet. O yüzden de o da kalkıp kendi müşterisiyle bu pazarlığa girmiyor. Nadiren yapılan bir şey. Daha çok ticari emlakta yapılabilen bir şey olabiliyor. Peki bir de bu arada buradaki benzin istasyonu da Türkiye'deki gibi değil. Yani benzin istasyonu benzinlik başkasının ona komisyon veriyor. Aslında orası bir bakkal gibi bir şey. Doğru. O marketi işletiyor aslında o adam. 7-Eleven mesela kendi real estate'lerini alıyor, kiraya veriyor. Satmıyor kesinlikle. Franchise oluyor. Franchise yapıyor falan. McDonald's'ın mesela biz Founder filmiyle öğrendik ki iş burger değil aslında iş gayrimenkul. Tabii. Yani McDonald's'ın asıl para kazanıp yani o McDonald's yapan olay gayrimenkulmüş. Yani ben bu adamın emlakçı olduğunu falan düşünmemiştim. Doğru. Ama yani gerçekten gayrimenkul olduğu ortaya Ve çıktı. birçoğunu da Enteresan bir hikaye. satmıyorlar. Bundan 3 hafta önce McDonald's'ın temsilcisiyle görüşme şansım oldu. Satmak istediğiniz lokasyonlar için hani sizi temsil edebiliriz. O zaman dedi biz yani aldığımız assetlerin %80'ini elimizde tutuyoruz, satmıyoruz dedi. Evet. Çok nadir böyle hani verdiğimiz franchise'i birisi işletemez de o lokasyondan gözümüzü çıkardıysak ama yani ne olursa olsun adamlar 50-60 yıldır Amerika'nın en başarılı franchise'i gerçekten de nereye girseler Evet. etrafını da kalkındırıyorlar. Kalkındırıyorlar, Yani doğru. öyle de bir şeyi var. Şimdi business alım satımına bakarsak emlak işi burada temiz. Gerçekten hiç oldu mu komisyonunu alamadığın bu arada vesaire? Yok olmadı. gibi bir Yani şey. onu o şeye düşen emlakçılar olabilir. Kendinizi, dokümanlarınızı, her şeyinizi sağlam hazırlamanız lazım. Bizim hani bunu bu hataları yapan emlakçılar olabiliyor bazen. Geliyorlar şimdi ne yapacağım? Hani bir tane işte müteahhite gittim. Bana komisyonumu vermedi. Ben müşterimi götürmüştüm. Biz onlara her derste öğrettiğimiz şeyler var. Bakın müşterinizle bir anlaşma yapın. Karşı tarafa da bu anlaşmayı gösterin. O zaman onlar sizi alakart edemezler. Yani aradan çıkaramazlar. Eğer emlakçı işini iyi biliyorsa, düzgün Karşı yapıyorsa edemez, doğru. zaten kalkıp hani bu konu artık müşterisine gelmez. Yani bak ben karşıdan şunu alamadım şeyine gelmez. Baştan onların hepsini düzenlemesi lazım. Anladım. O yüzden Yani, olmaz yani. evraklarını düzgün yaptığın Doğru, sürece burada olmaz. Yani eğitimi şey olması lazım. sideways olmaz yani. O konuda da bahsediyorduk daha önce ilk geldiğimde. Şimdi Florida'da ben bu konuda da Türkiye'den gelen özellikle insanları hatta buradaki insanları da bilgilendirmek istiyorum. Bize gelen veriler gerçek rakamlar. Florida'da 250 binden fazla lisanslı emlakçı var. Yani birçok eyaletin nüfusundan fazla. Evet. Yani Florida'ya gelen insanlar evet burası Sunshine State, güneşli bir eyalet, hemen burada emlak lisansı alalım. Burada gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor kiminle çalıştığınızda. Bu ben de olsam kim olursa olsun. Çünkü herkesin olabildiği Herkesin bir şey. Ama Yani bu illa lisans aldın da doğru düzgün bir bir emlakçısın yaptığını anlamına gelmiyor. Bu Bu işi full çünkü time yapması abi önemli. ehliyet gibi bir şey herhalde değil mi? Bir Doğru. sınava hazırlanıyorsun. Bir sınava o sınava giriyorsun hazırlanıyorsun. ve 2 emlakçı haftalık oluyorsun. bir dersi var. Bir tane 3 saatlik şeyi var. Yani bu emlakçının benim görüşüm. Mesela ben bugün emlak almak istesem ben de bakıyorum. Michigan'da yaşadım daha önce. Oradaki emlaklara bakıyorum. Kendi emlakçımı seçerken bu insanın portföyüne bakıyorum. Kaç tane yer satmış. Yani müşteri review'leri ne kadar. Bunların hepsine bakıyorum. Aynen. Çünkü bir insanın ne kadar sürede lisans olduğu değil, sürekli olarak ne kadar
sefer sattığı referansları önemli. Bir de şöyle bir şey var. Aslında doğru bir örnek verdin. Araba ehliyeti almak Florida'da biliyorsun 1 saatlik bir olay. Giriyorsun, ehliyet almaya karar veriyorsun, giriyorsun, bir sınav, bir de direksiyon parking lot'ta çıkıyorsun. Otomatik arabayla kendi arabanla kullanıyorsun ama aldığın ehliyetle bildiğin kamyonet kullanabiliyorsun. Vitesli kullanabiliyorsun. Ondan sonra ne bileyim vesaire ama adam sana sormuyor, yokuşta park ettirmiyor, trafiğe çıkarmıyor ya da vitesli araba kullanabiliyor musun, kullanamıyorsun diye sormuyor. Oluyor, diyor ki yani ehliyet veriyorum bu araba, o da eşek değildir herhalde diyor, kullanamıyorsa kullanmıyordur diye bir mantıkla ehliyet. Yani Türkiye'de ehliyet almak gerçekten herhangi bir konuda ehliyet sahibi olmak aslında Türkiye'de çok daha meşakkatli ve zor. O yüzden burada genelde atıyorum çoğu mesela evde kocaları iş yapan, evde canı sıkılan ev hanımı olsun vesaire olsun, böyle emlakçı lisansı aldırıp işte benim karımla meşgul olsun falan filan, oyalansın oralarda gibi yaklaşım da var. O da olabiliyor. Şey de olabiliyor. Bazen adam hani alıyor lisansı. Dursun lisansım cebimde ama henüz hazır değilim. Bir full time işim var. Yarın bir gün ihtiyacım olursa diye de düşünüyor. Doğru. Ama işte o insan da şu da çok önemli abi. Yani emlak, gayrimenkul bir insanın hayatında yapabileceği en büyük yatırım. Evet. Daha büyük ne yatırabilirsin? Yani 500 bin dolarlık kağıda bir anda imza atıyorsun. Bu konuda da seni doğrultacak, yönlendirecek insanı da dikkatli seçmek lazım. Evet. Yani sadece bu benim çok sevdiğim arkadaşım, beraber çay içiyoruz deyip de hani veya başka bir şeyde değerlendirmemek lazım. Evet. Profesyonel bir iş. Dışarıdan göründüğü gibi bir şey değil yani. Onlara Peki dikkat abi etmek sen lazım. şimdi orada diyorsun ben emlakçılığa ilk girdiğimde portföy oluşturmam lazım. Evet. Alacağım zaman emlakçının portföyüne bakıyorum diye. Doğru. Şimdi sen alacağın zaman emlakçının portföyüne bakıyorsun. Hiçbir şey yok. Ama İşte- adam belki de bu işte kalifiye. Nasıl başlayacak? İşte mesela o buraya gelen breaking point arkadaşlar? onu kırabiliyorsa o emlakçı. Nasıl kıracak? İşte Zaman. o zamanı onu zaten buradaki Senin gibi birkaç bıyıklı bulacak. birkaç Kandıracak birkaç adam arkadaşı. Yani şöyle onda da şöyle önemli. Biz şimdi Kandırmak değil de hata diyelim onu. Kandırabilmek için tecrübeli olman gerekiyor. Doğru. O da kalifiye. Onlar da zaten yine dolandırıcılar. Zaten burada da emlak dolandırıcılığı bayağı. ya emlak şöyle söyleyeyim. Yavaş. Bir insanı en kolay dolandırabileceğiniz veya en kolay para aklayabileceğiniz business emlaktır. Daha şeyi olamaz. Bir kooperatif kurarsınız. 5 kişiden para alırsınız. Sizin geçen programda anlattığınız gibi mesela işte Serdar Ortaç'ı getirdin. şurayı satıyoruz deyip Evet. de öyle olmayan Maketten bir yere ev satıyor. maketten ev yapabilirsiniz. Yine Yani Gürkan Akpınar'a Gürkan geldik. Akpınar, Gerçekten Dikkatli adam olmak yani düşünsene adam Çiftlik Bank'ta öyle dolandırmadı mı? Nasıl dolandırıldı millet? Ulan bir baktım diyor, bu kadar adam var burada diyor, para veren. Ha, Bunlar değil mi? aptal değildir herhalde dedim diyor. Herhalde deyip Şey yapıyor. doğru. İki işte Serdar Ortaç'ı o yüzden kullanıyor, ona kanıyor. Ondan sonra ne bileyim o iş makineleri, halbuki bir şey değil iş makineleri kiralamak burada Türkiye'deki Bülent Ersoy'un rakamlarını bilmiyorum tam Türkiye'de. Nedir şu anda piyasası, ama Amerika'da çok büyük olaylar değil. Dolayısıyla orada senin bile olmayan arsaya aletleri getirip şöyle bir iki gösterip konfeti patlatmak Ya falan. şimdi mesela o şöyle olabiliyor. Amerikalılar da mesela beni arıyor bir tane şey. Ben builder'ım, müteahhitim. Bana diyor kiracı lazım şuraya. Nereye? Arsanın adresi burası. Burası senin mi? Hayır değil. Neyin var burada? Kontratım var diyor. Bir senedir diyor. Uzattığım kontrat var. Ama diyor bir tane mimarla diyor ben planımı çizdim. Buraya 10.000 square foot'luk, Türkiye'de kaç bin metrekareye geliyorsa bir yer yapacağım. 10.000 square Bana foot diyor, işte kiracı bu. yani bir dönüm. Doğru. Bir dönümlük bir yer. dönümlük Bir dönümlük bir yere diyor. Bana diyor şey lazım işte 4 tane kiracı lazım. Ama henüz arsa adamın değil. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Yani bunu da açıklık getirmek lazım. Önce kiracılarla ön şeyi imzalıyor. Diyor ki bak diyor bu 10 binlik diyor şurasına ben 3000 square foot'luk restoran yapacağım. Buraya da drive-thru kahveci yapacağım. Bunlarla önden bir ön protokol imzaladığı zaman, bankaya gittiği zaman bu elindeki ön protokollerle kredi alması kolaylaşabiliyor. Bu durumda da gidip mal sahibine, arsa sahibine tamam kontratı bitirelim, ben kapanışı yapayım. Bu sefer projesine başlayabiliyor. Evet. Zaten projeye bitirmediği takdirde kiracı da onlara kira verme yükümlülüğünde değil. İşte bu konuda da avukatları çok iyi seçmek lazım. İyi avukatlarla çalışmak lazım. Özellikle ticari emlakta emlakçınız istediği kadar iyi olsun. Ben her müşterime söylüyorum. Bana bir şey kira kontratları. Mesela senin bu dükkanını kiralarken bana sordukları zaman ben diyorum ki benim işim senin adına önden pazarlığı yapmak, buranın değerini biçmek, önden bütün gereken şeyleri son artık lease agreement kira kontratına getirmek, sonrası avukattan consultants aldım. Çünkü Evet. içine bir sürü legal dokümanlar sokuyorlar. Doğru. Legal language'ler. Hepsi Fransızca Ben kelimeler. mesela kontratları Tabii. okumana rağmen ben mesela okuyan bir adamım. Ozan biliyor zaten. Yani kontratı okurum, detayına bakarım, bilmek isterim yani ne para nereye gidiyor vesaire falan filan. Çarparım, bölerim, biçerim, öğrenmek isterim. Kafama yatması lazım vesaire. Buna rağmen bir ev oldu, anlaşamadık. Öyle bir durum oldu. Depozit verdik mesela $5.000 ama kontratta yazıyor. Bu depozit ev kapanmadığı sürece, yani benim satın almadığım sürece bu depozit benim. Bu sadece benim ciddi
ciddiyetimi gösteriyor bu depozit. Yani öyle bir kapora falan değil yani. Depozit verdik eve. İşte en son olmadı yani. Evin ekspertiz raporları vesaire istediğim Değeri gibi düşük gelmedi. geldi. Onlar da pazarlık yapmak istediler. Tamam, o zaman biz de almaktan vazgeçtik. Ondan sonra ben senin 5.000 dolarını vermem. Vermem olayına girdiler. Biraz zorladılar bizi. Biz de ne yaptık? Avukat tuttuk. Bir mektup yazdı. Sonra bunlar korktular, verdiler. Yani bilmesen bu yolları, okumamış olsan kontratı, o 5.000 Adam dolarını vermiyor iç abi. edebilir Evet. yani o an. O kontrada çok dikkat etmek lazım. Birçok şeyde emlakçı şuna bilebilir. Yaşanılacak evlerde, residential'larda kontratı bilebilir. Çünkü Florida'nın belli başlı 20-30 tane avukatının bir araya gelip hazırladığı kontrat. Ama commercial dediğimiz ticaride kontratların birçoğu avukatlar tarafından yeni hazırlanıyor. Yani Kaliforniya'daki bir avukat sana bir kontrat gönderebilir kendi bildiği şekilde. O yüzden burada hani bir emlakçı eğer onu okuyup da burada her şey iyi abi diyorsa orada sıkıntı vardı. Kesinlikle bir avukatla danışmak lazım. Ben hep söylüyorum, işte ne kadar alıyor avukat diyorlar. 500 dolarla 1000 dolar arası belki review fee alıyorlar. Hayatınızda harcayacağınız en faydalı 1000 dolar diyorum. Yani harcayın. Çünkü 5 senelik 10 senelik bir yere imza atıyorsunuz. Yarın bir gün bir şeyi kaçırdığınız zaman sizin işinizin bile batmasına neden Ya 5 olabilir. senelik konserik dedi de 10.000 dolarlık kirası olan biri için Tabii, bir yer milyon için dolarlık bir mesela yerden 120 bin dolarsa aynen orada 1.2 milyon 1.5 milyon dolarlarda bir yere imza atıyorsun. Burada da öyle şey yok, ben işte kirayı ödemiyorum çıkacağım ya da vesaire. Ve Amerika'da hiçbir şey senin de değil. Burada mesela vergiler, Türkiye, abi ben ev aldım İzmir'de, ödediğim vergi yani evin büyüklüğü vesaire de önemli değil. Belediyeye ödediğim 300-400 lira gibi bir rakam. Belki o kadar bile değil. Hatta seni de ikiye bölmüşler. Ya dedim hani beni yormasanız ben bunu bir kere de halledip çıksam falan dedim. Burada seneliği 30-40 bin dolar vergisi olan evler var. Yani ve Lüks bu evlerde tabii. vergiyi ödemediğin anda evi de elinden alırlar, satarlar vesaire. Yani Amerika'da hiçbir şey aslında %100 sana ait değil. Vergisini ödediğin sürece, Doğru. sorumluluklarını yerine getirdiğin sürece bu sana bir privilege. Kalkıp da ev benim, ulan vergisini ödemesem de bilmem ne bir gün affa girer, borça Doğru. girer falan filan gibi bir Hatta şey yok kaldı yani. ki şöyle, ben kendi yaşadığım evin önündeki ağaç biraz çok uzadığı zaman oradaki HOA dediğimiz Community Management, onun hani herhalde Hani homeowners, ev sahipleri birliği gibi bir şey birliği var. gibi bir birlik bile Association. bana şey atıyor. Diyor ki bu diyor ağacın diyor görüntüsünü istediğimiz şekilde budayarak şey yaparak keserek buna getirin. Tabii çimlerini de Yoksa uzun bu bir bırakamıyorsun. violation. Çimleri de uzun Bir de bırakamıyorsun. onların belirlediği Belirlediği ölçüler. ölçü- Çimler var. 4 inçi Tabii. geçiyorsa bir kere bir ceza geliyor mesela sana. Doğru. Atıyorum 350 dolar ceza geldi. Sen bunu ödemedin. Lien koyuyorlar eve. Yani ipotek koyuyorlar direkt. Ödemezsen belli bir süre sattırıyorlar, içinden paralarını alıyorlar Tabii. vesaire vesaire Kapatamıyorsun, yani. evi satamıyorsun. Satamıyorsun da Ödemek evi. zorundasın bunu. Evet. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Burada insanları korkutmak değil, insanları daha çok bunları bilmelerini anlamak lazım. Bir de her yatırım herkese göre değil. Ya ben mesela dünyadaki en kötü borsa yatırımcısıyımdır. Yani hiçbir borsadaki Bitcoin'den ağzı yani yanmış. dünyadaki en karlı stocklardan bile hiç kar edemeyen bir adam olur mu? O benim işte. Yani çünkü ama bilmediğim bir alan, bana göre bir şey değil. Yani residential alması gereken müşteri var, ticari alması gereken müşteri var. İkisinin de kendine göre avantajları var. Özellikle Türkiye'de olup buraya çok hakim olmayan, dili de bilmiyorsa, burada güvendiği bir management dediğimiz portfolyo yöneticisi de yoksa ticarinin birçok avantajları var. Çünkü senin de dediğin gibi abi triple net diye bir lease var. Yani sadece çatı haricinde her şeyden kiracı sorumlu. Yani biz mesela Hatta depo kiralıyorsun. Depo İçinde kira- fare evet. boklarıyla var, sıkıntı yok yani. Öyle. Ev ama gibi değil. evde öyle değil. Evde mesela arıyor müşteri. Diyor ki burada diyor arılar yuva yaptı. Yaban arıları. Gelin bunları temizleyin. Aynen. Onunla Aslında uğraşmak zorundasın. klima bozuldu gel. Çamaşır makinem bozuldu gel. Buzdolabı bozuldu. Koran abiyle konuşuyorduk ya. Evet. Koran abi ikide bir alıyor. Diyor ki ya benim bulaşık makinesi bozuldu. Bana ne lan, bozmasaydın. Bozmasaydın. Yaptı. Ben ne arası şat suratına kapatıyor. Kirayı vermeyince de bak. Kapısına Evi dayanıyor. kiraladığın anda o ev artık senin değil orası. O kira kontratı süresince sen o eve istediğin gibi adım atamıyorsun. Dolayısıyla Koran abi niye tutuklandı? Kirasını almaya gidiyor herifin Kapıya kapısına. böyle. Yani Yapamaz. vesaire aynen. Yani hatta size şöyle bir örnek vereyim. Çin'den bir müşterimiz gelmişti. Yani yarım yamalak İngilizce, çocuğu tercüme ediyor aramızda. Bize mesela dediler ki işte biz 2 tane ev alacağız. Bütçemiz bu kadar, şu kadar. Ben onlara tabii hani burada bazı kurallar var. İnsanlara şunu da söyleyemiyorsun. Yani insanların ırklarına göre mahalleleri de belirleyemiyorsun. Sana sorarsa burası iyi mi? Ona şunu demek zorundasın. Okul distriklerine bakın. Okulları iyiyse Yani burası zenci mahallesi diyemiyorsun. diyemezsin. Ya da İşte ne burada bileyim işte bunu İspanyollar Asyalılar, oturuyor aynen. diyemezsin. Bunlar tamamen yasa dışı, ırkçılığa giren, lisansını kaybedeceğin, hatta başka belki davalara bile yol açabilecek şeyler, ağzından çıkacak şeylere dikkat etmek lazım. Şimdi beni de öyle yerlerden almak için bana sorular soruyorlar
var ki ben biliyorum bunu düzgün bir dilde şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani eğer iyi bir management servisi yapmayacaksanız benim görüşüm buradan almayın. Bu parayla 2 tane almak yerine bir tane alın ilk başlangıç evinizde. Ondan alınmış olduğunuz deneyimle. Onlar dinlemediler. 2 tane aldılar belli bölgeden. Sonra biz oraya kiracı bulduk. Kiracılar güzel ödedi bir sene. Kiracılar çıktığı anda artık orayı kim takip ediyorsa evi daha 2 gün boş görür görmez bir aile kapıyı açmış girmiş. Çoluk çocuk bütün furniture'lar. Bir geldik bizim property management'taki adam gitti. Buraya bir geldim burada birileri yaşıyor diyor. Çökmüşler Biz kimse- eve. Çökmüşler eve. Buna squatter diyorlar. Squatting yapıyorlar adamlar. Ama çoluk çocuk eşyalarına yerleşip bir de elektriği suyu da açtırdıysan polis gönderdim. Orange County'yi aradım. Dedim ki bu bizim müşterimizin yeri. Bunların burada lease'leri yok. Orada da üçkağıtçılıklar var. Craigslist diye bir yer var. Craigslist'e giriyorlar bu dolandırıcılar. Kendilerine ait olmayan evleri kiralıyorlar. Allah Allah. Bazı müşterilerimiz var. Türk müşterilerden beni arayan oluyor. Diyor ki Allah Allah, abi çok işte iyiymiş, burası ben de 950'ye kiralanıyor. Diyorum ki olamaz abi. Burada bir yani buranın evin range'i 1500'den aşağıya değil. Yani Longwood'da ev gösteriyor adam bana. Diyorum ki abi o adresi atar mısın sana advertise yapılan yeri? Craigslist'ten birisi yazmış. Evin sahibi gibi adam bir de lockbox falan koymuş kapıya. Anahtar yaptırmış. Artık nasıl yaptırdıysa. Sonra biz polisi atıyorlar, aradık. Polis şey dedi ki ben geldim bunlar çoluk çocuk şey ben bunları atamam avukata gidin. Tabii şimdi o yüzden aldığınız bölgeleri belirlemek çok önemli. Yani okul distrikleri olsun şey olsun. Ha ama şu da var. Benim bazı müşterilerim Türkiye'de var. de var bu çökmeler bu arada. Olabilir. Ben burada olmasına şaşırdım. Hiç bilmiyorum ama şimdi bazı müşterilerim var. Adam 25 senedir burada işte itfaiyecilik yapmış. Her sokağı biliyor. En kötü mahalleleri bile. O adam da oralarda daha iyi profit yapıyor. Ucuza Aynen. alıyor. O kiracılarından dilinden anlayan insanlar da var. Ya sen ben o olamayabiliriz yani anladın mı? Benim Türkiye'de işte eşimin ailesinin arsaları var İzmir'de. Dedemiz de biraz yaşlandı tabii. Sürekli gidip de arsaları adam gezmiyor yani sürekli. Ne yapsın yani adam kalkıp bir hafta boyunca arsaları gez ondan sonra önümüzdeki hafta tekrar dolaş. Bazılarına işte zeytinliğe çökmüş adam yok bilmem neye çökmüş falan içine gecekondu yapılmış. Böyle kadar. şeyler var tabii onları da çıkarmak Aynen. zor. Onlarla da çok uğraşıyorsun gerçekten. Hatta arsalardan bir tanesini unutmuş dede. 30 yıl olmuş neredeyse. Adamın biri ekmiş, biçmiş falan filan böyle bayağı yanaşmış. Adam 30 yıl orada olduğunu ispat etse onun oldu zaten. Yani çökmüş oluyor yani Tabii. teknik Burada olarak. da öyle bir şey Allah'tan var. 30 yıldan önce girdi ama 7 sene davamız kanunu var. devam ediyor yani. 7 senen geçtiyse artık sen ona bir şey yapmadıysan onlar 7 seneden fazla o arsanın üzerinde bir şeyler kurup oranın vergilerini bir de gidip oranın vergisini falan da ödüyorlar. Abi yani bu öyle nasıl bir şey böyle bir şey olabilir mi? yapıyorsun. Yani Çok komik. çöküyorlar. Yani malına Yani- sahip çıkacaksın işte. İnanılmaz Hakikaten şey. öyle. Dikkat etmek lazım. Bayağı O yüzden elinden gidiyor mu yani orası? elinden gidebilir. Gidebilir. Vergisini vermen lazım. Bu arada ne kadardı? 250 milyon square foot mu? 250 milyon metrekare mi ne? Bill Gates bayağı arsalara yatırım yapıyormuş. Böyle Duyuyorum. Amerika'da çok tarım arazisine yatırımlar arazisi. başlamış. Oralar, Evet. evet. Ya onlara çökmüyorlar mı acaba? Onlara ne yapıyorlar acaba merak ediyorum ya. Muhtemelen Nasıl parselliyorsan nasıl Bir kontrol kısmına edeceksin çökseler yani? bir şey olmuyor yani herhalde. aldığın Nasıl arsa olsa- eğer parselliyorsan Microsoft tamam abi. Bak, Abi adam mavi hacker ekran, bilmez mi abi? mavi ekran verdim. ya zaten Tosuncuğun yaptığını en iyi o yapar zaten. Aynen. Hemen Roxan'a veriyorum Tosuncuğun arsa. abisi de gelmiş Türkiye'ye bu. Öyle mi? Ya, çok önemli. Uruguay'dan onu da enteresan. paketlemişler. Yani O da böyle gelmiş. detaylar var. Birçok tabii detaylar var. Almak satmak isteyen insanlar direkt ulaşabilir. Hani burada belki zaman sığdıramayız. Satarken nelere dikkat etmesi lazım. Mesela insanlar alıyor. Satarken de bunun bir şeyi var. Yükümlülükleri var. Yani mesela burada IRS'in vergi dairesinin de söylediği bir şey. Eğer ki siz Amerikan vatandaşı veya green card'lı değilseniz veya burada oturumunuz yoksa bir yere satarken o satışın %15'ini, karın %15'ini biz tutuyoruz. Yani satış rakamını 300 bine sattıysan onun artık kaç para? 45 bin dolarına tutuyoruz ve sen buradaki vergilerini, gelir Retainer. vergilerini gösterdiğin zaman o parayı geri veriyoruz. Anladım. Şimdi bazı insanlar var burada gelir vergisi vermesi gerektiğini de bilmiyorlar. Eğer Evet. kiradan Ya da burada bu kadar yüksek olduğunu fark olduğunu da etmiyorlar. fark etmiyorlar. Ama onun için de iyi bir muhasebeciyle çalışmaları lazım. İyi muhasebeci Evet, bu çok önemli. güzel sizi kar ettirebilir. Çünkü Amerika'da emlak almanın faydalarından en büyük bir tanesi. Hatta Donald Trump'ı siz niye vergi vermiyorsunuz dediklerinde adamın ilk söylediği şey benim bir sürü real estate'lerim var. Hepsinden depreciation advantage yapıyorum diyor. Yani Bak, eskime bak, payını bak. kullanıyorum diyor. Aslında adam mantıklı bir şey söylüyor ama birçok kişi politik baktığı için dinlemiyor. Gerçekten de öyle bir durum var. Şimdi bir yer alıyorsunuz. 750 dolar göstermişti galiba. Bilemiyorum ama yani 750 dolar income göstermiş. 39 sene boyunca ticari emlakta her yıl eskime payı
payını vergiden düşüyorsunuz. Evet. Veya interest rate. Sen şimdi ev alacaksın abi. Sana sene sonunda statement gelecek. Diyecek ki Birkan sen bu sene bu kadar faiz ödemişsin. Sene sonunda vergini yaparken o faizleri de düşüyorlar senin şeyinden. Bu da çok güzel bir avantaj. Şimdi kiralamakla ev sahibi olmak arasındaki avantajlardan biri bu. Tabii. Kirada bunu böyle bir şey yapamıyorsunuz. yapamıyorsun. Bir şey Tabii daha kirayı söyleyeyim. gösteremiyor musun gider? Gösteremiyorsun. Şunun da altını çizelim bak, Trump'a hep dediler ya vergilerini çıkar, vergi iadelerini göster falan filan. Abi senin vergi dairesindeki kayıtlarına Amerikan başkanı dahil ulaşamıyor. Ulaşamıyor. Kimse. Özel Bu bir- özel bir encryption sistemi var. Sen izin vermediğin sürece, kendin beyan etmediğin sürece Amerika'da senin ne vergi ödemişsin, nasıl ödemişsin bunu kesinlikle kimse göremiyor. Böyle bir şey yok. Şimdi Türkiye'de 250 kira bir evin değerine denk geliyor mesela. Tamam mı? Öyle düşünüyorsun. Aşağı yukarı evin foru ortaya çıkıyor. Peki burada şimdi mesela ben şunu hatırlıyorum. Birkaç sene önce eniştemin 1 milyonluk yerinde 3000 TL kira alamıyordu mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya da o kadar alıyordu. Burada nedir abi? 1 milyonluk bir yerde nedir kira mesela? Abi o şöyle kategorisine göre işte ticari ile residential'a göre değişiklik gösteriyor. Bir de bölgesine göre de Ben değiştirebiliyor. residential mesela Residential'da evlerden bahsediyorum. ortalama mesela atıyorum Kaliforniya'da alırsanız bu belki %4-5'tir return'ü. Biz buna şöyle hesaplıyoruz. Misal veriyorum ne kadar? $1000 sana net para geliyor. $12.000 yaptı. $12.000 almış olduğun paraya böldüğün zaman buna cap rate diyoruz. Yani capitalization rate'ine bakıyorsunuz. Buralarda Orlando gibi işte Florida gibi eyaletlerde çok daha karlı. İşte biz mesela bu market patlaması bu kadar hani yükselme olmadan önce %8 ile 10 altındaki yerlere pek bakmıyorduk. Şimdi %6,5-7 olursa da bakıyoruz. Çünkü kira artışları da artık çok Bu aylık fazla mı? arttı. %6,5 Yıllık return. Yıllık. Ama o da 10 yıla yani 7% return compound interest yaparsan üstüne katlayarak 10 yılda 10'da Türkçe'de 12 anlasan arasında %7'den aynen %7 bahsediyoruz. Ama olursa mesela şey- şunu soruyorum. Örneğin basit bir hesap. $500.000 bir ev aldım. Evet. Ya da $300.000 bir ev aldım. Nedir mesela genelde Kirası. alınabilir, oturulabilir tabanı nedir mesela? Mesela evlerin? şöyle söyleyeyim, senin şu anda Şu anki alıyor piyasada. olduğun evi örnek vererek söyleyeyim. Ondan sonra o rakamlardan bahsettiğimiz için yani o evi mesela ben minimum 2.800'den aşağıya kiralamam. HOA'ini falan çıksan $2.500 sana net kaldığı takdirde ne yapar? Yıllık $30.000 gelir yapar. Yani böyle bir return almayı hedefleyebilirsin. Şimdi şunu soralım. Mesela ben daha düşükten mesela en düşük alınabilir ev, oturulabilir ev ne kadardır aşağı yukarı? Şeyine göre mesela condo dediğimiz apartman tarzında Türkiye'dekiler hani o katlı apartman tarzında yer alırsan şu anda $160.000 alan müşterimiz de var. $1.500 kiralamayı hedefliyoruz. Düşün yani bak. Evet. Bu da çok önemli ama. Evet. Aylık %1 ve üstüne geliyor. Evet. Bu ve bu yıllık %12-15'lerde rakamlar yapıyor. Doğru. Evin değeri arttıkça bu düşüyor aşağıya. Doğru. O evin değeri arttıkça düşüyor. O yüzden de şu anda biraz bunlar düştü. Ama şöyle de bir şey var. Evlerin değeri arttığı gibi kiralar da çok arttı. Yani ben Orlando'ya 2014'te geldim. Michigan'dan geldiğimde burada 2 odalı güzel bir daire 900'e kiralanıyordu. Şimdi aynı daire 1.550'den aşağıya gitmiyor. Daha iyi yerlere gidersek Winter Park, Dr. Phillips artık onlar $2.000-3.000 da çıkıyor. Evet. Biliyorsun downtown'da falan. Uzun dönemde de size return getiriyor. Sizin gene almış olduğunuz fiyat aynı yerde kalıyor ama return sürekli yukarıya giderek geliyor. Doğru. Bu Bir de tarz burada her yerde avantajlarımız bir var. aidat durumu söz konusu. Mesela Evet. kimi evlerin aidatı $300, kimisinin evinin aidatı yok neredeyse. $10, $60, $500 gibi böyle aidatlar da Doğru. söz konusu. Özellikle Bazen Florida'da. vergiyle falan bu gökdelenlerde aldığın evler mesela sana vergisini çıkar, aidatını çıkar. Belki sana $100, $200 bırakmıyor gibi bir komik bir rakama da Doğru. denk gelebiliyor yani. Doğru, çünkü onlar biraz daha lükse kaçıyor. Bir şey ne kadar fiyatı çok yüksek olursa artık böyle luxury'e girdiği zaman orada insanlar çok fazla geri dönüşüme bakmıyorlar. Yani atıyorum ki $1.5 milyon yer hiç kimse $1.5 milyon ev alayım da buradan kira getirisi için Aynen amacıyla tabii. almıyor. Mesela ben de alırken yaşayacağım diye alıyorum. Yaşayacağım O diye yüzden alıyorsun. şey yapmıyoruz. Daha fazla bakmıyorsun o tarz şeylere. Ve peki ev almak isterse böyle villa tarzı. Burada tabanlar nedir? Böyle 250'ye bulabilir misin Abi bir ev? şu anda şöyle söyleyeyim, 250 artık böyle çok zor olmaya başladı. Yani bulursun ama dediğim gibi benim için hani size bahsettiğim o çok kötü bölgeleri tavsiye etmeyeceğim yerlerde Anladım. var. Peki oturulabilir, İnsan tavsiye yaşayacak. edilebileceğin Artık Orlando'da kaçtan başlıyor? düzgün 350'den başlıyor. 350'den Öyle Kaç başlıyor. oda bu evler? Bu da 3 oda veya 4 oda şeyine göre değişir. Yani şu anda ben 350'den aşağıya iyi bölgede güzel kondisyonda ev alacağım dersen zor. Denk Peki getirebilirsin ama zor. $350.000 birine ev al dedik diyelim. Ne kadar kira alır? Abi ben 350'lik alacağım yeri şu anda zaten 2000 ile
2750 arasında rahat kiralarım. Hadi ya. Kiralarım yani, çünkü şöyle söyleyeyim. Yani, Bana da aynı kirayı aldın ulan. Biz ne verdik abi? Yani şöyle, ben çok böyle hani yüksek rakamları söylemiyorum. Müşterilerde de öyle. Ben hep en düşük bazlı veriyorum Ben ki. kiraya veririm, sonra Birkan abiyle başım belaya. Hayır yani şöyle bir durum. Şimdi genellikle hep insanlar daha yüksek rakamları duymak istiyor. Heyecanlanmak istiyor. Ben onları Heyecanlandırma. yani, Kardeşim söyle. Abi ben bir şey söyleyeceğim. şey yok abi. Şimdi bak bu noktada aslında abi emlak 4500. abi Evet, emlakçı onu dediğin istiyorum. böyle sallar biraz ya yüksekten ben gelirse sallayamam sen abi. niye böylesin Abi ya? ben sallayamam yani. Peki gerçekten realistik 350 350 ne kadar Evet. kirayı? Yani dediğim gibi şimdi mesela en son 275'e alan bir müşteri Devonport bölgesinde, ben ona abi 1.790'dan kiralarız dedim. 1.850'ye koyduk, 3 günde gitti. Yani bunun da bir üstüne çıktınca artık dediğim gibi 2000 ile 3000 Devonport da arasında. biraz merkezden Devonport uzak da ama merkezden uzak yani. Disney'e falan yakın olduğu için orası da yani buraları bilmeyen bir adam için güzel. Burası bir yer. artık Disney'e bile uzak, böyle Haines City'ye yaklaşıyor. Yani oralarda bile çok çabuk kiralanıyor. Özellikle müstakil olursa garajlı, insanlar aileleriyle hani çocuklarını Evet. okula gönderebilecek. Çok daha rağbet var tabii onlara. Yabancı yatırımın şöyle bir avantajı var. Türkiye'de de bu var. Mesela bir gün bana bir tane Lübnanlı bir bizim işte lojistikleri yapan firmanın sahibi dedi ki ya dedi benim kız kardeşim de Türkiye'den dedi 60 bin dolara yazık aldı dedi. 60 bin dolar yani Türk o zaman da dolar buralar onlara dayanmamış yani işte yine 5 liralarda falan herhalde tahmin ediyorum. Ama baktım 300 bin lira yazdık nasıl oldu falan filan diye düşünürken ben bir gösterdi abi kuş uçmaz kervan gibi böyle bir de anlatıyor böyle çok güzel kimse yok etrafta nature işte ses bile yok falan filan. Adam şimdi onu avantaj olarak görüyor ama sen şimdi gidip de oradan yazlık alsan abi ne işin var Buraya düştüm. Hacı Bekir'in taya öptüğü yerler buralar falan. Ondan sonra yani Konya Ovası'nda sıçacak yer mi yoktu? Gibi şeyler yani böyle. O yüzden yani yabancı yatırımın da aslında perspektif ve portföyü biraz daha farklı. Doğru. Yani onların tabii beklentileri doğal olarak burada yatırım amaçlı alıyorlar insanlar. Ben özellikle söylüyorum yani çok uzaklarda böyle hani nüfusun olmadığı yerlere falan gitmeyin. Yani orada olacak diye de size ucuz bir yerde satma derdim yok. Çünkü benim amacım aldığı zaman ondan kar etsin, çabuk kiralansın. Yarın bir gün kiralanmadı. Mesela bir müşterim vardı. Yani bankacı dedi ki 750'ye kadar alır müşteri. Ben dedim ki abi 750'ye kadar ev alınmaz yatırım için. Biz bunu ikiye bölelim. 350 maksimum buna koyalım. Diğerini böyle yapalım. Çünkü sen bana şimdi 750'lik evi vereceksin. Ben buna 4500 lirayla kiracıyı bulmak için yani çok terleyeceğiz. Anlatabiliyor Evet, muyum? aynen. Ama bunu yap. Daha affordable. İnsanların hani buradaki average şeylerin çok üstüne çıkmayan bir yer alalım. Böyle yönlendirdiğimiz zaman herkes de memnun kaldı. Herkes de evlerini kiraladı. Evlerini alanlar üstüne 2 kat bile değer koydular. Yani 2016-15 yılında 250'ye alan adamlar şu anda evlerini 400'den aşağıya satmıyorlar. Böyle de çok güzel avantajı oldu. Dolar zaten bir müşterim vardı mesela Kisimi'den yer aldığında 3.80 dolarken aldı. Şimdi oldu da 9.70 değil mi? Bilmiyorum Evet, yani çok artık farkından neyse. bayağı Adam avantaj. oradan da kar ediyor. Aslında Türkiye'deki insanların buraya akın akın gelip yatırım yapmasının çok sebepleri var. Yani Doğru. böyle baktığınız zaman. Yani doların da böyle olması biraz işte bu Türkiye'deki faizlerle ilgili o polemiklerin ne zaman sede olacağı da belli değil. Oralar da biraz karıştı ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yani buraya gelip adam yatırım yapıp bunun arkasındaki planı da araştırıp kendi bulabilmesi zor. Tabii. O yüzden doğru düzgün sen gerçekten bu konuda iyi bir isim yaptın. Aslında çok da dürüst Sağ ol, bir adamsın. teşekkür Bizim de aslında biraz programın formatı buna dönmeye başladı. Biz aslında buraya doğru düzgün adamları hep bizim Evet, network'ümüzde tutmaya çalışıyoruz. Yani işte bilimum, çakal ve dolandırıcıları da ifşa gibi bir hafif misyonumuz oturmaya başladı. Bu şeyi de geçeyim. Şimdi çakal demişken mortgage kısmına da geleceğim. Ama ondan önce şu iş yeri alıp satma olayı. Şimdi benim bir işletmeye geldiler abi. Adam böyle yani bayağı yaşlı başlı bir adam. Ondan sonra senin işi satalım falan filan. Böyle bir şeyler anlatıyor bana. Ben de merak ettim. Dedim yani ben daha işte gencim. Yani bu çalışmak istiyorum. Ben işimi satarsam ne yapacağım yani? Yani. Ben gidip emekli olamam yani şu anda. Nedir dedim yani rakamlar falan. 2 senelik net karını veriyoruz dedim. Ulan manyak mıyım ben? 2 sene daha çalışayım. Aynen. Yani böyle işi Şey, bırakamazsın sanki bir ki. şey veriyor. Yani böyle bir durum ama bunun mesela normalde Türkiye'de vesaire hani 10 sene ise onun 6-7'de elini öpene verirsin gibi durumlar Bu varken. senin business'ına vermiş oldukları değer mi? Değer, evet. Onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi burada küçük business'lar satın alabilmek için Small Business Administration denen SBA diye bir kurum var. Çok büyük bir kurum. Amerika'da herkese para dağıttılar biliyorsunuz bu kurumdan. Bu business'lara Allah bereket versin. Allah bereket herkese. Yani bu business'lara fund yaparken Bize dua edin demediler en azından. evet. Yani evet çok buradan çok Trump IBAN isteseydi falan.
İBAN'da Orada bir sıkıntı çıkar. Ya, büyük sıkıntı O çıkar. biraz üzerdi bizi. Yani bu adamların hani temsilcileriyle konuştuğumuz zaman bir SBA banker hani mortgage'çı gibi siz business'ları nasıl değerlendiriyorsunuz tarzında adamın bana söylediği şey şu. O zaman biz bir işletmenin son 3 yılda yapmış olduğu net owner profit dediğimiz bütün şeyler çıktıktan sonra giderler net karının 3 katını alıyoruz. Çok ekstrem bir business olur. Yani ne bileyim atıyorum bir Microsoft gibi elinde patentleri olan çok böyle hani bir şey olur. Ya volümü yüksek. Volümü yüksek olur. 5 katına çıkabiliriz. Yani yıllık eğer sen 100 bin dolar net cebine para koyduğunu gösteriyorsan on olarak bunu 3'e katlayıp 300 bin dolar kendi business'ına value koyabilirsin. Ama bu çok salakça değil mi yani? Bir insan 3 yıllık karıyla business'ı satması yani Satmaz. yani eli titren insanı Ya veremezsin belki ki. eğer yaptığın 3 işten yıl. mesela sıkıldıysan Ama- yeni bir yatırım arıyorsan. Bana bir mesela. doktor arayıp da 3 yıl ömrün kaldı dese tamam yani anlatabiliyor Ama muyum? şimdi Ben bunu sana, burada sana harcamayayım. gelmeleri biraz abes çünkü şöyle yani genellikle business'ı satmak isteyen insanlar oradan artık ya kar etmiyor ya da 20-30 yılını devirmiş adam gerçekten emekli olacak. Bunu devredeceği bir çoluğu çocuğu yok. Bana çok geliyorlar. Öyle Bana acayip saldırıyorlar. Onlar herhalde senin business'ını list yapmak istiyorlar. Abi sen Sen o list zaman- yapmak istiyor. Evet. Adam benim business'ı satmak istiyor. Dolayısıyla şimdi tabii komisyon yapmak istiyor. biz vergiden kaçırmadığımız için şöyle bir durum var. Aslında çok kaçıran arkadaşlar şöyle hata yapıyorlar. Vergiden kaçırıyorsun da yani oradan kar ettiğini düşündüğün rakam eninde sonunda bıldır yedim vurmalar, gelir tutturmalar gibi. Yani senin işletmeni değersizleştiriyor. Kredibilitesini düşürüyor vesaire. Aslında senin hayatını zorlaştırdığı birçok tarafları var. Sen pirinci aldım diye sevinirken aslında bulgurdan oluyorsun. Yani şimdi belki de o adamlar bizim bu access durumları varsa business kredi de var burada. Nasıl vatandaşlık numarasıyla kredibiliten varsa bir işletmelerin de böyle. Onları check yapıyorlar vesaire. Ama bana gerçekten iki şeyden bunaldık artık çok telefon alıyoruz. Para verelim, para satalım sana. Yani sen işte kredi verelim, kredi açalım, sen bize kredi kullan öde ya da işte şirketini satalım gibi bir şey var. Biz artık şey olduk yani abicim bizim para ihtiyacımız yok falan sağ olun falan. Ama para vermek de burada çok acıması yani Türkiye'deki kadar yani bildiğin nasıl o factoring tefeciliği var yani böyle yasal. Evet. Adam yani %30'lardan para verenler var bilmem ne falan filan. Ya bu parayı nasıl alırsın? Hangi dürüst aklı başında bir ticaret zaten %30 yapıyordur ki yani. Değil mi? Ben şimdi bu parayı alıp da %30'unu sana verirsem ben yani benim yaptığım amelilikten başka ne işe yarıyor? Doğru. %30'u duymadım ama burada tefeciliğin aslında karşılığı yani legal karşılığı şu hard money loan diye bir şey var. Evet, hard money. Private money. Çünkü burada Bir de arabacılıkta onu da arabacılarla konuşacağız. Buy here pay here olayı vardı ya. Aynı mı? onu bilmiyorum. Yani burada zaten devletin onayladığı loanlar onlar belli bir şeyden geçiyor. Entegreden geçen loanlar. Onlara confirming loan diyorlar. Normal sen de evini alırken başka insanların aldığı rate'leri alıyorsun. Ama bunları onaylamayan programlarda hard money gibi özel parası olan sen de olabilirsin. Benim şu kadar param var. Ben bu parayı loan veriyorum diyebilirsin. Kendi kurallarını kendin belirliyorsun. Bunu filtreleyen bir kurum yok bunun için. Ama belli şeylerde hani Burası da free market yani. free Özgür marketi oluyor market biraz. Yani orada da insan şey yapabiliyor. Buradaki hard money loanlarda da %8 ile %15'e kadar çıkan var. 15 fazla duymuyorum artık. O piyasada da çok rekabet olduğu için onlar da en iyi vermeye çalışıyorlar ama average ortalama %10. %10 da bir yüksektir. Şimdi Türkiye'deki insanlar şunu diyebilir ya biz ev alırken söylüyor müşteriler. Biz yıllık faiz %20 ile alıyoruz siz %3 falan bir şey değil. Ama buranın şartlarında %10 yüksek bir rakam. Yüksek Şimdi bir rakam. artı onlar önden de Çünkü para alıyorlar. buranın aslında yani kantarın topuzu %3'lerde. Yani o ama Yani, ticaride mesela dün global bankayla konuştuk. ölçüde %4 yani %3-5 arası işte. O yüzden 3-5 %10 arası. büyük bir can. büyük bir can. Çünkü onlar da zaten o ölçülerde parayı alıp sana satıyorlar %10'dan. yani. Doğru. Bir de şey yapıyorlar. Onlar closing cost dediğimiz kapanış masraflarına kendileri için ekstra para ekliyorlar. Onu da ama açık açık söylemek zorundalar. Ne olursa olsun herkes burada yapmış olduğu şeyi o statement dediğimiz sen de göreceksin alırken hani sana da attılar mesela. Diyorlar ki bak biz şu kadar charge ediyoruz bu kadar. Neyin nereye gittiği bilinmek zorunda. Ama Yani- burada da çok acayip bir şey var. Alper'le onu inceledik. Alper'e giden statement'ta başka isimler, bende başka isimler. Abi her şeye güzel isimler de buluyorlar. Yazıyor orada bilmem ne şeyinin fiisi falan filan diye recording semiyallahu limen hamide falan. Yani böyle yazmış oraya işte 3400 var. Yani onun ne olduğunu öğrenene kadar göbeğim çatlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çok kovalamazsan Bir şeyler orada da bir fiili şeyler var. sıkışmış yani. İlk deneyimde ya ben yıllardır bu işi yapmama rağmen sürekli müşterilerine ben bile bazen
karışabiliyorum. Yani bazı şeylere evet değişik şeyler koyuyorlar. Önemli olan şuna bakmak lazım. Bir özellikle bunu kesinlikle hani şey yapmak istiyorum. Duyuyorum bazı mesela mortgage sistemlerinde işte önden bizden şu kadar para alınır. Burada hiçbir şekilde RESPA diye bir şey var. Residential Real Estate'lerin kickback'le dedikleri, yani insanlar kime ne veriyor, kim alıyor, bunları inceleyen bir kurum var. Yani hiçbir mortgage'ye önden bana şu finansı yap diye para vermeyin. Vermemek Evet, zorundasınız. doğru. Çünkü o kişi de bunu almamak zorunda. Ben bir emlakçı olarak bile şunu dersem, Ömer benim tanıştığım bir mortgage'çı var, gel ona git. O kişi bana seni getirdiğim için para vermesi bile benim ve onun ikimizin lisansını kaybetmemize yol açar. Aynen. Bu kadar şey. Bunlar bir yasal değil ama hassaslar. yapılıyor. Ama yapılan şeyler olabiliyormuş. Yani sadece senden şunu alabilir. Senin kredini çek yapmak için önden 30 ile 80 dolar arası artık neyse öyle bir afaki bir rakam alabilir. Ona hakkı var. Onun haricinde başka bir şey alamaz. Onun haricinde Dışarıdan gelip turist gelenlerden nasıl kredi çekiyor? Foreign National dediğimiz yabancılara loan yapıyorlar. Yaptık bir müşterimize de. Bazı insanların Amerika'da da geliri oluyor. İşte ne bileyim Amazon'dur, başka bir şeydir veya burada bağlantıları oluyor. Veya çok daha gelişmiş programlar oluyor. Zaten onlardan daha yüksek meblağlarda down payment dediğimiz depozito aldıkları için yani orada biraz daha flexible. Riski düşürüyor. Riski diyor ki yani eğer ödemezse bile tamam, evin en azından %30-40'ını down payment zaten koydu. Tarzında. Satarsak da biz bunu kapatırız. Satar kapatırız. Bir de biraz daha yüksek belki faiz charge ediyorlar. Sen %3 ile alıyorsan o %5,5-6 ile alıyor. Ama var. Yani biz yabancı bir müşterimize, yani Türk bir müşterimize burada finansta ev alması için yönlendirdiğimiz arkadaş üzerinden almasını sağladık. Peki emlak burada bir yatırım sayılıyor mu? Yani şöyle mesela yabancı Türkiye'den geldi turist vizesiyle. Ben buraya ev alınca Yani 150 bin dolar verince vatandaşlık veriyorlar mı? Benim neredeyse unutmak istemediğim bir şeye değindin. Çok güzel. Bunu çok müşteri soruyor. Biz oradan emlak alırsak yarın bir gün vizemize veya işte orada oturuma alamıyorsunuz. İsterseniz milyonlarca dolarlık yer alın. Sizin oradaki vizeyle veya oturumla hiçbir şeyinize alakası olmuyor. O tarz bir yatırım Ancak sayılmıyor. E2 dediğimiz Alper abinin geçen sizde anlattığı E2 bunu işte bir avukat, göçmenlik kurallarını bilen, artı her business da E2'ye qualify olmuyor bu arada. Eğer ki ben şimdi burada bir business'ım var, her sene orası para kaybediyor gösteriyor. Bu qualify olmuyor. Yani onun belli kriterleri var. O da değişiyor. O kanunlar da değişiyor. Devlete çökmüş oluyorsun tax return'lerde falan. Tabii öyle şeyleri, yani hem o business'ın profit yaptığını göstermesi lazım, kar ettiğini, orada çalışan birkaç Amerikalı olması lazım gibi kurallar. Kanunlar da sürekli update olduğu için hatta bazı ülkeleri E2 kategorisinden çıkarıyorlar. Şu anda hala Türkiye o kategoride. Mesela bildiğim kadarıyla Brezilyalıları oradan çıkar. Ruslara vermiyorlar E2. Ruslar alamıyor. Öyle Veya mi? işte ne bileyim ambargo olan ülkeler, İranlılar, Koreliler falan alamıyorlar. Tabii. Buradan ev almak Türkiye'deki gibi bir vatandaşlık sebebi değil. Ya da Oturum bir green sebebi. card, oturum sebebi falan sana burada statü kazandırmıyor. Peki sence Türkiye'de mi emlak almak daha mantıklı oluyor? Çünkü şu da var. Bunu da unutmayalım. Türkiye'de bugün aldığın ev bir sonraki sene ciddi, yani hep yükseliyor. Artıyor, evet. Yani ne krizler gördü memleket, hep yükselmiş. Hatta Türkiye'de yine bunu arabacılarla konuşacağız ama araba alıyorsun sıfır abi. İkinciye satarken Daha para pahalı. kazanıyorsun. Bunu bir yatırım aracı gibi. Yani burada öyle bir şey yok. Burada aldığın evi, ancak burada aldığın evi yüksek marketin yükseldiği zaman çok ender durumlarda Evet. çok ciddi yükseklerden satabilme durumu var ama yüksekten alıyorsun yine sattığın zaman, öyle bir durum var. Yani burada daha dengeli bir piyasa var. Evet. Ev almak, Türkiye'den alacak birine tavsiye eder misin ya oradan alacağına buradan al? Abi o benim verebileceğim tavsiye değil. Onu sen daha iyi yaparsın. Çünkü sen hem Türkiye'den hem buradan alan birisin. Ama benim müşterilerimin söylediği şeyi söylüyorum. Bu benim çünkü ben Türkiye'den hiç emlak almadım. Orada bu işi hiç yapmadım. Hem Türkiye'de hem burada evleri olan müşterilerim, misal veriyorum, yıllar öncesinden bir örnek veren müşteri. Ben diyor işte Kadıköy'de şöyle bir dairem var, 1,5 milyon TL. Ben bunu versem taş çatlasa 3.000'e kiralıyorum. Dediğin gibi hiçbir yani %3 bile getirisi yok baktığın Evet. zaman. Ama şimdi o 1,5 milyon TL şu andaki dolar karşılığı ne kadar? 100 bin dolar falansa, atıyorum ki biz 100 bin dolarlık bir yeri 1200 dolara kiralayıp masrafları falan çıkıp ona 750 dolar bile getiriyor olsak, yıllık 9 bin dolar olursa zaten ortalama %10 artı şeylerini bile verse, income gelirlerini bile verse, %7,5 bile yapsa gene çok daha fazla. Net rakam. Net Tabii rakam. Türkiye'de de zaten kiraya verdin mi senenin 9,5 kirası senin cebine giriyor. Geri kalan 2,5 falan filan o da devlete vesaire. Yani gidiyor. dediğim gibi bir araştırmak lazım. İnsanlar araştırıyorlar. Zaten buraya gelip de buradan emlak alabilmek de gerçekten pardon, çok 12 ayın cesaret 9,5 isteyen bir ayı şey. cebine Yani giriyor. ve bence bu insanlar çok güzel bir şey yapıyor. Ben mesela bana desen ki hani git Avrupa'nın şu bölgesinden bir yer al, 50 kere düşünürüm. Yani bunlar cesaret
cesaretli, yatırım yapmayı seven insanlar. Ben onları çok takdir ediyorum. Ben sadece şuna bakıyorum. Benim emlakçılık tarihimde Türkiye'den buraya gelip de ev alıp insanlar ne kadar kar etmiş, ne kadar memnun olduğunu göstermiş. Zaten %90'ı da tekrar ikinciyi alıyor veya üçüncüyü alıyor. Demek ki burada memnun kaldığını Bu cesareti de biraz şöyle değerlendirmek lazım. Bazen cahil cesareti de oluyor. Adam aslında körü körüne atlıyor. Yeterli parası olduğu için vesaire, cover yapabileceği için. Yani bilmeden, o yüzden zaten onları bekleyen bir kitle var. Burada da dolandırıyorlar. Mesela mortgage abi, mortgage'da closing cost dediğimiz olaylar normalde %3'ü geçmiyor. Ama %6 alan var. %9 alan var. Önden paralar alanlar var. Bilmedikleri için müşteriler genelde onlara bunu iteliyorlar. Yani burada dürüst bir adam kontak çok önemli. Yani doğru düzgün bir adam kontağın bir kere o her şey. Yani düzgün bir emlakçın olacak ve emlakçın burada yaşıyor olacak bence. Burada yaşıyor olacak. Buranın Yani, sistemini iyi biliyor olacak. Aynen. Kanunları ve bunu ticari ya da sürekli olarak residential yapıyor olacak. Yani hani keyif için yapıyor değil de hani bir tane Türkiye'den gelirse bir iki ev satalım tarzında değil de bu işten benim kariyer olarak görecek. Yani ben şöyle bir örnek vereyim. Sen doktora gittiğin zaman o doktor yani akşamları araba tamir edip gündüz doktorluk yapıyorsa ne kadar güvenirsin, anlatabiliyor muyum? Ben de öyle bakıyorum bu işe. Yani. Evet, Bu profesyonel bir iş. Avukatlık da öyle, bu iş de öyle yani. Peki burada dolandırıcılıklar ne yönde oluyor? Ne en çok dikkat edilmesi gereken? Abi benim yani ben sadece böyle duyduğum şeyler üzerinden gidiyorum. Yani Miami'de de arkadaşlarım var, onlarla da konuşuyorum. Yani insanlar, Türkiye'deki insanların bilmiyorum nasıl bir güven ortamı oluşturuyorlar artık bu insanlar. Direkt olarak para gönderme. Mesela bir emlakçıya veya birisine hiçbir şekilde nakit para veya direkt olarak o kişinin hesabına göndermeyin. Sen de ev alıyorsun, görüyorsun prosesi. Title company dediğimiz içinde avukatların olduğu lisanslı insanlar var. Onların tuttuğu özel bir account var. O account'taki parayı ve bankadan transferler yapıyorsun. Ve o escrow'a senin koyduğun o $5.000 kendi hesabındaki hiçbir dollarla karıştıramazlar. İllegal. Burada bir tane dolandırıcıların babası vardı abi. Ondan sonra gidiyor geliyor Babası. şimdi. Yani bir dönem bu dolandırıcının babası, bu herif de Türkiye'ye gidemiyordu. Sonra işte vesaire, sonra bir şeyler olduğu zaman aşımı oldu vesaire, davaları gitmeye başladı. Sonra buraya. Mesela onun yanında çalışanlara bile üzerine ev almıştı. Onların sosyal güvenlik numaralarından loanlar yapmış, evler almış, onun üzerinden krediler vesaire falan filan bir sürü şeyler, böyle dolandırıcılıklar vardı. Yani burada öyle dolandırıcılıklar var ki abi, sosyal güvenlik numarası vesaire her şey. Eskiden böyle gidip kimlikle ev alıyordun. Yani öyle bir durum vardı. 2008 krizinden önce. 2008'de bu durumlar birazcık patladı vesaire. Evet. Ondan sonra işi zorlaştırdılar. Yani ben sana bir de şunu söyleyeyim. Beni ev alırken burnumdan getirdiler. İşte statement'lara bakıyor, o kağıt istiyor, bu kağıt istiyor. Ben işletme sahibiyim ya. Bana risk olarak görüyorlar. Yani bu adamın bugün düzgün bir işletmesi var ama yarın ne olacak? Ama benim yanımda çalışan adam maaş bordrolu çalıştığı için o benden çok daha kemiksiz, tereyağından kıl çeker gibi. Aynen. O da işini kaybedebilir. Çok daha yani, ama işte öyle değil. Öyle olmuyor yani gerçekten. Doğru yani. Ve hiç böyle düşünmemişler herhalde. gibi şeyler var. Böyle saçma sapan ya. Burası da loophole çok var burada. Burada sahte evrak yapmak çok basit. Yani bir burada barkod, QR kod, okuyuculuk bilmem ne falan filan, öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Mesela seni de bir arkadaş üzmüştü bir ara. Bu arada ben o çocuğu şeyi okudum. Raporunu okudum. Bir şeyi düzeltelim biraz. Tatlıtuğ galiba onunla ilgili mevzusunu halletmeye gidiyor evine. Bu da evimden git diyor. Eve gitmen lazım yani. Sonuçta adamın hanesindesin. Hanesindeyken bu çocuğu alıyor, altına yumrukluyor falan filan vesaire. Çocuk silah çıkartıyor evinden. Ondan sonra bu silahı da elinden alıyor falan filan derken silah patlıyor. Tavandan sekiyor. Bir şeyler oluyor. Öyle zaten mevzu patlıyor. Raporunu okuduk bu arada. Ovido'daymış kaydı. Ben Orange Clark'tan bulamamıştım. Ovido'daymış kaydı. Çocuk bayağı bir adamı neredeyse katil edecek. Böyle başını derde sokacak. Ben ilk defa başıma gelen bir şey. Dediğim gibi yani yıllardan beri burada yaşıyorum. Hani insanın zaten ilk düşündüğü şey, ya burası Amerika, burada böyle şeyler olmaz. Burası kanun ülkesi. Ben hani Türkiye'de iş yapmadım. Türkiye'de ne bileyim insanların nasıl kandırıldığını bunları bilmiyorum. Ya bizim bütün olayımız şu. Bize de geldiğimizde yardım eden insanlar oldu. New York'a gittik. Abi kalacak yere işe ihtiyacımız var. Buraya gelen bir insana hani benim hiçbir zaman kendi işimin dışında bir iş adventure yapma gibi bir golüm zaten yok. Yani ihtiyacım da yok. Seninle de konuştuk. Zamanım da yok zaten. Hani keşke olsa da oralara bir de o kadar zeki bir adam değilim. Yani bazı adamlar var birden 5 insan yapabilir. Ya zekisin. Ama şu Abi zekisin ya. Ya şu açıdan hani mortgage. bazı insanlar var, ben işte restoranda açayım, mortgage de yapayım onu. Ben öyle bir adam değilim. Ben tek bir işe fokus olurum ama mesela burada şöyle bir durum olmuştu. Biz bir şey üzerinden, arkadaş üzerinden tanıştık. Muhabbet açıldı. Biz hani böyle nasıl
Sonrası sizinle de dostluğumuz, arkadaşımız pekişti. Ben dedim böyle bir web sitesi yaptırmayı düşünüyordum. Ondan sonra işte o zamanlar böyle bir hani İngilizce okulu üzerinden insanlar gelip burada bir işte yönlendirilecek bir şey istiyorlar. Hani sen de yardımcı olmak istersen sayfa madem işte biz internette şöyle İnsanların iyiyiz. hayatını kolaylaştırıyor. Yani evet ben işte hani kompütürde şöyleyim, full stack, developer'ım, şuyum, benim anladığım şeyler değil. Ben bilgisayar açıp kapatmasını biliyorum. E-mail gönderip işlerimi yapıyorum. Anlatıp hani ben dedim çok cevval, çok hani şey bir arkadaş. Yani konuşması düzgün, şudur budur. Tamam öyle bir sayfa Hatta, yaptı. Alper'le de tanıştı. Alper'e de pazarladı kendini Bir güzel. şeyler O da bir şeyler yaptıracaktı. yapmak istedi. Allah'tan ne olmadı. Ama iyi ki olmamış. Yani şöyle, yani şunu da söyleyeyim. Gerçekten bu arada anlattıkları Çok şey de temiz yüzlü biliyor. bir çocuk böyle yani, Yani- yersin yani. Ya evet, Ha, senin biliyor gibi yani. böyle İtalyan yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Levanten bir tip var ya. Anlattıkları şeyleri de biliyor. Bilgisiz bir şey konuşmuyor. Bildiği şeyleri anlatıyor. Bir site yaptı, dizaynı güzel şu falan. Eyvallah. Baktım ne benim zamanım oldu, ne o keep up yapabiliyor. Yapmadık. Sonra işte dedi ki benim elimde abi şöyle bir şey var. 6 seneden beri kimse yatırım yapmadı. Nedir? İşte bir tane application. Benim telefon projem app. var diyor. Bir Desteğe projem ihtiyacım var diyor. Desteğe işte ben diyorum ki ben öyle çok büyük destekler yapacak büyük paralar olan bir adam değilim. Hani ufak çaplı bir şeyse başlanacak. Hani belki ufak oradan bir şey. Bu arada da hani şey de istiyor. Yani abi işte şunu ödeyemiyorum. Yardımcı olur musun? Bunu ödeyebilirim. İşte kiramı alamıyorum falan. Sen de hani diyorsun yani adamla bir dostluğun pekişti bilmem ne oldu. Ufak bir şeyler yapıyor. Hani yardım edelim olur. Yani ben Strese girmesin, strese produktif girmesin falan. olsun. Oradan öyle giderken işte şu kadarcık bir meblağ işte bunun için lisans alacağız. Bunun için bir işte Google'dan işte ne bileyim reklam yapmamız lazım. El girdi ya o parmak oradan. Ha, Şimdi- girince Kurcalıyor. ufak yani ufak ya inanılmaz çünkü benim ya dediğim gibi benim bu tarz şeyleri düşünmem için böyle sabahtan akşama kadar buna kafa yorsam ben bunu üretemem. Yani benim öyle bir şeyim yok. Anlatabiliyor muyum? Ama çocuk Ama sahte belgeler ve gösteriyor. adam bana diyor ki bu diyor bizim diyor application'ın lisansı diyor. Tamam diyorum. Bu kadar mı diyorum. Bir tane screenshot var. Bu. Okey. Verdiğimiz para. Ben diyor işte Google harcadığım para diyor şu kadar. Bunun karşılığında biz bu kadar advertisement alıyoruz. Okey. Diyorum ki bununla ilgili bana bir bilgi gelecek mi? Hani madem buraya bir şey yatırdık bu yani diyorum büyümezse de sorun değil. Küçük bir şey yatırdık. Tamam öyle diyorsun ama sana sürekli her gün e-mailler geliyor. Google AdSense'ten gibi. İşte diyor ki sizin diyor app'iniz şu kadar başarılı. Şöyle oldu, böyle oldu. Yükseliyor. Ondan sonra ben diyorum ki iyi de bunun sonu ne olacak? Abi işte biz buraya biraz daha ne kadar çok advertisement budget yatırırsak o kadar bunun şeyi yükseliyor. Diyorum ben şimdi bir bakalım orada madem para birikti bir gelsin o. Gelen bir şey varsa yaparız. Abi bize hani sonuçta böyle bir şey yapılıyorsa ortak banka hesabı açılıyor. Bir bakıyorum banka hesabına Google'dan para var mı gelmiş gibi yazıyor. Bayağı oraya Ben bunları alışverişten bayağı para sonra Google ben diyorum ki bunların invoice'leri yok mu? Sonuçta bak ben sene sonunda vergi yapacağız. Kim ne yatırdı? Hani sen bir iş koyuyorsun ben bir para koyuyorum. Tamam eyvallah hani ve Ama hani, onu da açalım bak. Google'dan bu arada herif ne yapıyor? Gidiyor Google'dan cashier check gibi Adam gidip kendisi yatırıyor. bankaya gidiyor. Google'dan Ona- getirmiş gibi Bankaya- çekiyor. Bayağı ben Google'dan- bunu böyle en aşağı 1-1,5 sene irdelemiyorum. Yani hani sonu nereye gidecek O diye görmek uzun için. da bir süreç. Uzun bir süre. Çünkü ben hani hiç kimseye kalkıp da ya nerede bu sonu falan hani hemen bankayı arayıp da yani öyle bir güvensizlik ortamı yaratmak istemiyorum. Bakıyorum diyorum ki invoice'ler nerede Google'dan var mı? Bak buraya bir şeyler yatırıyoruz ondan sonra. Bir de hani hesaba para geldi gibi gösteriyor ki biraz daha yatıralım. Neyse onları falan tekrar ufak bir meblağ daha yatırıyoruz falan. Sonra bakıyorum orada rakamlar büyüyor gözüküyor. Para gelecek gelmiyor. Başka bir mecraya koyalım diyor işte Twitter'ın bilmem neyini. Oraya koydum diyor. Abi Twitter'ın avukatından bana telefon geliyor Chicago'da. Siz diyor bizim logomuzu nasıl kullanırsınız? Adam sahte bir web sitesi açmış. Bana Allah her Allah. gün hani böyle borsa hesapları olur ya. Fidelity'ye girersin. Fidelity der ki bugün paranız şu kadar arttı çıktı. Orada da gösteriyor. Sizin advertisement'ınız bu kadar performans yaptı. Çıktı indi. Ama bu arada da sürekli bana şey diyor. Abi ben sıkılıyorum. Bana diyor işte başka real estate ile ilgili web sayfaları varsa onu yapayım bunu yapayım. Ben diyorum ki abi kafanı şey yapma. Madem böyle bir şey yapıyorsun yap işte yani. Sürekli bir şeylerle geliyor. Emin misin diyorum. Abi benim zamanımı çok sıkılıyorum zaten yapayım falan. Diyorum iyi tamam real estate ile ilgili hani istersen bak böyle bir fikir var. Biz şu mecraya para veriyoruz. Hani istersen sen geliştir. Evet. Emlakçılarımıza da satarız. Bir şeyler yapıyor. Hep yarım kalıyor falan filan. Sonra bakıyorum yatırmış olduğumuz advertisement'ların parası gelmiyor. Boka battıkça bulaşıyorsun. Onu yalan temizlemeye işte diyor ki, oraya bulaşıyor, benim buraya diyor bulaşıyor. Google Türkiye'de arkadaşım var diyor. Evet diyor hesapta görüyormuş odur diyor. Bu app'in lisansı kim abi? Benim diyor işte ben bu app'i de diyor şu provider'dan Belarus'ta bir arkadaşımın şirketi üzerinden şey yaptım. Ya bu acayip hani ben artık hatırlayamayacağım yalan dolan. Ama arada da gerçekten bir iki bir şeyler yapıyor. Yani ne bileyim hani işte bir web sitesi yapıyor bize. Home valuation çıkarıyor falan. Sonra zaten ben artık ne zaman Bank of America'yı arıp da ya kardeşim buraya para gelmedi diyorsunuz. Gelmiş burada Google adam diyor ki bu diyor para işte şu şubemizden kapanmış şu
şubeden bu çocuğun evinin yakın olduğu bir yerden direkt elden yatırılmış diyor. Adam üzerine Google Services diye yazmış mesela. Yazmış, anladın mı? o kadar. Yani bana Abi, attı aynen. Google'dan Bu bana nasıl olabilir? bak Google'dan bana invoice'lar atıyor. Diyorum ki yatırdığımız paraların invoice'ları var mı? Atıyor. Hepsi bayağı güzel hazırlanmış. Üzerinde California bilmem ne Profesyonel, Google falan. sahte. Abi sonra ben bunları Photoshop'tan hazırlanmış. Bank of America'dan ben bunu duyunca orada bir şey olduk. Bir Şey gibi patladık. Sıkıysa Ben- Yakala diye bir film vardı ya, Ha. Catch Me If You Can. Aynı Ya, bana ama dönmüş. aynı bak o adam nasıl pasaportları sahte yapıyor falan. Ben bunu işte arıyorum biraz hani bir hararetli bir konuşma oldu dedim bak yani ben şunu söyledim artık yani bir abiye de anlattım ondan sonra. Hatta bu beni bayağı üzdü. Yani ben normalde çünkü bir insana en çok şey yapan Yordu hani biraz. yordu. Psikolojik olarak yordu. Yani çünkü benim bunlara kafa yoracak gerçekten şeyim Evet, yok. vakit Ama bir boşa insanı harcıyor. yani böyle hani aptal yerine koymak o insanın gururuna dokunan bir şey. Bende de öyle bir durum oldu. Ben artık buna dedim ki bak kardeşim dedim ya ben hayatımda bir başkasını kandırarak para kazanmanın zaten bunu justify yapamazsın. Abi. Ama şunu sana söyleyeyim. Biri sizi tehdit etmiştir, şu olmuştur. Çok ihtiyacım vardır. Bak senden ricam bu almış olduklarını yerine şöyle koy. Yemin ediyorum yapacağım Bir da şöyle plan yapacağım, yap, böyle bir şey yapacağım. söyle vesaire. Bir şey yapacağım. Ondan sonra bu taraftan da diyor ki ben diyor Türkiye'de diyor bunları dava edeceğim. Bizim avukatımız var. Avukat diyorum tamam bir tane demand letter nasıl senin avukat gönderdi şeye. Bir demand letter göndersin diyorum. Avukatın telefon numarası 212 345 6 7 8 9. Diyorum ki abi ben Aa, İstanbul değil mi? çocuğuyum böyle bir telefon numarası yok. Bunu Turgut Özal bile alamaz. Yani şimdi bir insanı aptal yerine koyuyorsun da bu kadar alenen. Onu da yapma Onu da bari. yapma. Niye Dalga Turgut geç. Özal zaten orada mı Yani kaldı? kim bilmiyorum abi. Ben orada kaldım. Rahmetli. Harbiden onu diyecektim. Rahmetli o Sen yüzden neredesin? alamam ya. Yani çünkü Türkiye'den ne zaman çıktığım belli oluyor. Turgut Özal çok oldu abi. Öyle mi? Ondan sonra Bunu Erdal Yönü bile alamaz. Vefat etti kendisi, alamaz. ya da Atatürk Harbiden bile öyle. alamaz abi. Kim bilir Koran yani. abi diyor ki ya, let diyor, Koran abi diyor ki abi diyor bu arabayı kaça satıyorsun? 20. 15 olmaz mı diyor. Dur anneme sorayım diyor. Kapatıyor, adam arıyor yarım saat sonra. Sordun mu? Sordum ama cevap veremedi. Kendisi vefat etti rahmetli. Neyse yani sonunda hani olay şuna döndü. Ben işte gittim hani baktım vereceği de yok bir şey de. Ben de kendi param için kimseye de kalkıp da yalvaracak değilim. Hani aramı iyi tutayım da versin öyle bir karakterim de yok. Stresle uyanmak istemiyorum. Stresle de uyanma. Dedim ki ben karede af dedim tamam abi artık dedim Allah'ından bul. Ama Zaten bulmuş. report yaptığım işte polise de mesela şunu demiş ya ben de ona bir sürü iş yaptım. O zaman bu şuna dönüyor. Türkiye'de mikrofonu uzatıyorlar. Bu hükümet nasıl zengin oldu? Ama onlar çalıyor ama yapıyor. Şimdi çalan bir adam bir şey yaptığıyla onu justify Bir dakika. yapıyor. Böyle bir şey var Bir mı dakika. abi? Anladın mı? Adamın savunması. Adamın savunması. Ben Ben de onu ona çaldım. işler yaptım. Çaldım İş ama yap- işte yaptım yani. İşte Bana- yaptım. Yani hani bak evet bu O da faturalar, sahte. onlar Onlar da sahte. Ama abi şöyle bir şey var bak. Böyle nasıl bu herif yine rahat dolaşıyor. Birkaç kişiyi dolandıracak ha. Ben size söyleyeyim. çarpar ben seni. Daha hala çarpacak. Çok Levanten bir tip zaten. Böyle. O Bir de da yani inanılmaz ikna etme yöntemi var. Yani Evet. işte bir de çünkü anlattıkların arkası zaten bu yavşakların abi tek kabiliyetli olduğu iki Bu, konu var. evet. Yalan ve ikna kabiliyeti. Bak Evet. yalan ve ikna. Bu ikisi midesizlikle tabanında tabii bu. Kesinlikle. Ve bu olduğu sürece, yüz olmadığı sürece bunlar böyle ilerleyebiliyorlar. Ama tabii bizim derdimiz de burada aslında. Bir network oluşturup ya doğru düzgün adamlar, Aynen, ipe evet. sapa gelir adamlar, dürüst adamlar, network olalım. Doğru. Gelenler de bizi bulsunlar abi. Yardımcı olalım biraz. Türklere özellikle yardımcı olalım. Evet. Adamlar abi bu çakalların eline düşmesinler yani. Ya Mevzu şimdi bundan benim ibaret. şöyle bir şeyim de olmadı. Mesela hani ya böyle oldu ben gideyim hani şey yapayım falan. Sizin geçenki programınızda ben de hani duydum bu konuya değindiğinizi. Evet. Onun üzerine dedim. Ozan muhabbeti geçti Hatta yani şey- muhabbeti geçti dedim. Tamam ben benim hiç aklıma gelmemişti bunu hani böyle bir şey yapmak. Aslında dedim yani Birkan abiyle de konuştuk uzun uzun. Kardeşim bu tarz şeylere sessiz kaldığı müddetçe bir başkasının Tabii da canım. başına Aynen gelecek öyle. şey. Aynen Yani öyle. gerçekten öyle. Çünkü dolandı. Yani sen Hani sonuçta bana abi dokunmayan hepimiz yılan bin yaşasın olmasın yani. Anladın mı? Ozan'a da söyledim yani. Alper de mesela bizde dolandırıldık ki yani nasıl öpüle öpüle geliyorsun bir yere zaten. Yani dolandırılmadan olmuyor ki. Evet. Yani oralardan buralardan bir kazık yiyorsun. Nedir işte abi ilkokulda başlıyor. Sıra arkadaşından bir kazık yiyorsun. İşte ne bileyim lisede birinden kazık yiyorsun. Kız arkadaşından kazık yiyorsun. Ondan yiyorsun, bundan yiyorsun. Patronundan yiyorsun. Sonra iş hayatına giriyorsun. Bunlar ya biraz böyle cebinde paran oluyor. Ulan diyorsun ki bu adamlar çekmesin senin çektiklerini. Evet. Hani ulaşabilsinler diyor. Yardımcı olayım diyorsun. Onlar sana iteliyorlar. Yani sonuçta kazık yiyeye geliyorsun. O zaman Ya diyorum, öyle ya, Alper evet. aptal bir adam mı? Değil.
Yani çok zeki bir iş adamı. Yani yıllardır da adam o kadar başarılı işlerle ayakta durmuş. Adamı da dolandırıyorlar. Yani burada Alper de bir çakalın eline düşmüştü aslına bakarsan. Adamı onun hikayesi de var. Onları da ayrıca konuşuruz. Yani Onunla bir burada da dolandırıcı çakallar. Abi bana genelde soruyorlar babalar bu işte abi Orlando'da ne kadar çok göt varmış diye. Gerçekten çok göt var. Yani neden olduğunu ben de bilmiyorum. Neden özellikle buraya kanalize olmuşlar. Çok düzgün insanlar da var tabii. Yani sizin ama gibi olsun, düzgün insanlar da var. Yani hani tabii bunu genel ben şunu da hiç şey yapmıyorum. Hani yani Türk'ten uzak durayım, Türk şey olsun. Böyle şeylere yani abi yani Değil, ben dedim tabii ki değil. Hintli müşterim geliyor bana diyor ki ben diyor Hintli emlakçıyla çalışmıyorum. Niye diyorum? Yani o adama öyle denk gelmişsin. Olabilir. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu Amerika'ya gelip de bu Amerika'da bazı şeyleri buranın kuralına sistemine göre öğrenmek de önemli. Yani bunu çok sonradan gelip Burayı erken kendine öğrenen de benzetmeye var. çalışmayacaksın. Evet yani buraya geliyorsan abi zaten şunu düşünmek lazım. Yani bu adamlar niye dünyaya hükmediyorlar? Niye bu kadar zenginler? Niye bir şey? Demek ki Amerikalılar gerçekten çok by the book insanlar. Yani bu kural konulduysa genel anlamda söylüyorum ama onların da çakalı var, üçkağıtçısı var. Aynen. Bu yani şeytanlıkları onlarda da var. Ama genel anlamda adamların önünde bu konuduysa mesela bizim ofisimizde çalışan kızlar var işte Amerikalı erkekler, emlakçılar. Abi o şeyin bizdeki sistem biraz daha loophole bulmak. Yani bu buradaysa abi niye böyle? Yani ben niye şunu yapmayayım? Abi bu konuduysa bilinen bir şey anladın mı? Doğru. Ya bunu hepimiz takip edersek zaten bir sıkıntı yok yani. burada. Ya zaten hep insanlar şeyden bilmediğin taraflardan kaybediyorsun. Şimdi bu networking yani doğru düzgün adam oranı biraz maalesef düşük. Orlando civarında en azından diyelim. Yani bizim güruhtaki. Düşük de olsa abi bu doğru düzgün adamlar bir araya gelecek. Bu adamlar ifşa edilecek bir şekilde. Bu yavşakları en azından varlıkları zaten benim mevzularım geçen haftalarda oldu. Abi bana diyorlar ki işte abi zaten herkes biliyordu ama kimse söyleyemiyordu. Sen adların şeyini dile getirmiş oldun. Bilen var, bilmeyen var. Şimdi bunları, bu kanunları, hukukları burada neler olduğunu bilirse en azından biz bir 3-5 kişiyi kurtarsak kârdır. Bu dolandırıcıların babalarından dediğim bir tane herif bu birini dolandıracak ama herif burada marka yani. Gerçekten. Hani bir ara diyordum ya adam yüzsüz bir şekilde şunu söylüyordu. Ya benim ayda 5-6 bin dolar avukat masrafım vardı diyen herif birini dolandıracak. Mesela ben bir gördüm işte bu adamla iş yapacağız diye bir tane yeni bir keklik gelmiş, heyecanlanmış falan filan. Abi ben adamı kenara çektim söyledim. Bak abi seninle bu deal yaptığın adam marka bir dolandırıcı. Buranın ünlüsü bir herif. Yani dikkat et dedim. Adam bir baktım 3 günde toz oldu. Yani ne güzel. Bak birini kurtardık. Yani böyle en azından millet yani burada şimdiye kadar şu var. Sen bir de dolandırıyorsun rahat geziyorsun abi. Dolandırıyorsun hukuki anlamda rahat geziyorsun dolaşıyorsun yani dışarıda. Ben ona hizmet de verdim diye sana. Mesela adam yapamıyor bir şey. Yani şimdi bir de ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi sen ben bunu düşünemeyiz. Bunu eğer şey yapan adam demek ki buradaki sistemin, kuralın şeyini öğrenmiş. O adamlar da onu study yapıyor. Aslında bu İlkay abiyle konuşurken de çok güzel bir konu. Bu aslında zoru yapıyor. Yani bu girmiş olduğu stres, kendisine, ailesine sokmuş olduğu... Huzurundan vazgeçmiş. Yani huzuruna düşünsen Tabii. nasıl uyuyabiliyorsun bilmiyorum ama... Ve çok büyük rakamlar da değil kazandı. Yani öyle ekstrem hani hayatını kurtaracak rakamlardan bahsetmiyorum. Belki de Türkiye'de o rakamları da kazanmış olabilirler. Bilemiyorum ben şimdi geçmişini Ya da buradan Türkiye'de mi yiyor artık bir şey var. Onu da bilemiyorum ama yani... Ya da biz bilmiyoruz bağmalarda elinde pro bizim Evet. kanalı seyreder. Ya siktir lan. Bunlar da konuşuyor. Mal. Ama yani Tosun ne oldu ya? Tosunu bağlayın bana. Ama Tosunu şey- bağlar mısın kardeşim? şu da var. Bir arkadaşım söylemişti. Miami'de bu başına gelen adamın şeyiyle ilgili diyor ki abi şimdi dolandıran adamlar zaten kaç milyon dolarlık evde oturuyor diyor. Yani bunlar o zengin ortamlara, sosyetenin olduğu yerlerde çok lüks arabalarla belki çok şeylerle gidiyorlar. Anlatıyor. Zaten bu çocukta da bana hep bir success story. Ben işte şurada şu notları almış adamım, şu okula gitmiş adamım, şu kadar kazandım, kaç tane proje yaptım. Hep bir başarı ama hep yani şunları da batırdın falan ama işte şunlar falan. Abi yani sürekli kendisini satma var tamam ama ortada bir ürün İyi pazarlıyor. iyi pazarlıyor. Yani genel anlamda dolandırıcıdan şeydi. Zaten ben artık hani lan bu dolandırıcılar neymiş diye ben bu kendi olayımdan sonra biraz daha şey yapmaya baktım. Yani hatta buradaki kanun nedir, kural nedir birkaç avukatlarla da Ama ne güzel konuşunca işte. Bak gördüğün gibi bir ders yani böyle büyüyorsun. mesela avukata Böyle söylüyorum. büyüyorsun Avukat diyor ki zaten diyor bana vereceğim para diyor kaybettiğim parayı diyor katlar diyor. Mesela burada civil attorney hiçbir şey yapmıyor. Ancak kriminal bir şey açtıracaksın. Onlar da böyle milyon dolarlık falan
falan çok büyük rakamlar olmayınca kriminal case açmıyorlar gördüğüm kadarıyla. Hatta benim çok sevdiğim yakın bir polis arkadaşım da var. Onunla da bu konuları falan konuştuk. O da dedi, Ozan dedi, maalesef böyle yani böyle çok büyük rakamlar olmadığı zaman şey yapmıyorlar. Yani inan seni dolandıran adam bunları biliyor abi. Yani bu peşinden koşmaz zaten. Masrafı koşar yüksek mı diye. yani? Evet. Çok iyi abi ya. Yani bir sürü şey. Vallahi. Mesela biz arkadaşımızın işte Emin'in, onu da ayrıca konuşuruz. O geldiği zaman Azeri arkadaşımız. Onda bir $4.000 falan bir kamerası vardı. Onu çaldırdı. Biz bulduk kamerayı. Adamın yerini tespit ettik. Pazarlık yaptık. Kamerayı, seri numarası falan filan. Bir sürü hikayeler oldu. Ondan sonra abi biz bir polis bulamadık departmanı ki bizim o mevzuyla ilgilenip kamerayı alsın. Hatta bir kere polislerle buluştuk, böyle yaptı. Ya dedi, verin $50-60 alın kamerayı, ne uğraşıyorsunuz dedi. Lan Emin dedi ki, ben dedi $4.000 kamerayı nasıl alacağım $50-$4.000 kamera mı var dedi ya adam böyle. Yani ben niye buradayım ki dedi. Sen ne zannediyorsun, ben $100 kamera için mi dolaşıyorum zannediyorsun falan. Neyse abi, en son Emin telefon açtı. Ben dedi Glock 19 var, ben dedi koydum belime, gidiyorum. Bunu almaya gidiyorum dedi kamerayı. Bana dedi bir şey yaparlarsa hayati riskli, ben oraya dedi kurşun yağdıracağım. Siz bilin istiyorum falan. Kendi Hemen panik yaptılar. kendim sağlarım. Durun dedi. I think Street Squad might be interested. Yani bizim sokak ekibimiz, asayiş ekibimiz bununla ilgilenebilir. Sanki biz bir projemiz var da işte mimar arıyoruz yani. Abi o sana Lütfetmiş ya. bir şey söyleyeyim mi? O Netflix'te gördüğün o polisiye programları, ki ben hepsini izlemişimdir. Çünkü ben Michigan'da Criminal Justice okuyacaktım. Okul yarıda kaldı. Benim amacım State Trooper olmaktı zaten. Öyle Benim mi? sevdiğim Oo, alanlar. yakışırmış daha. Yani ben bu konuları çok Sen çok ceza keserdin. Yani bak fena keser. Bak o Netflix'te gördüğüm programların hepsi yalan. O böyle işte şunları alıyorlar falan hemen case'i takip. Öyle polis yok. Aynen ya bu yani, dükkan hırsız olabilir girdi. ama yani Şuraya hırsız girdi ya. Adam her yeri elledi kameralara gülümsedi falan yani. Öyle yani. Herif girdi buradan çaldığı bir şeydi işte. O suction cup'lar bizim displaydeki falan $250 bir şey değil belki. Ondan sonra çalmış gitmiş. Ben de bilgisayardayım, telefondayım o sıra. Arkamda da oluyorum işte. Ben de komiğime gitti yani. Burası bir şey girip çalacağım bir store değil sonuçta. Yani oradan onu herif ne bulmuşsa, telefon bulsa onu alacak. Mutfağa da girmiş, bir şey bulamamış zaten. Belki atıştıracak falan herif. Abi neyse, geldi parmak izi böyle yapıyor adam ya. Ya diyor, ben buraları şimdi diyor çok lekeleyeceğim, ben sana söyleyeyim mi? Her taraf pudra olacak, bir de burada parmak izi diyor. Ben diyor 30 yıllık meslek hayatımda 2 tane yakalanan görmedim diyor parmak izinden. Bak. Abi mesela böyle diyor. Yani diyor başta zaten. Ya bana diyor ki ya uğraşma diyor, siktir et diyor bunu diyor. Yani raporu da yazacak ya bilmem ne falan filan. Yo dedim, uğraşır mısın? Falan ben temizlerim dedim. Severim temizliği. Abi adam oraları pudraladı bilmem ne falan filan vesaire. Ve gerçekten de bir şey olmuş. Ama arkadan masada takip etmemiştir yani. Yani. Kendi bantı da çalışmadı. Çok eskimiş zaten kullanılmamaktan. Sen verseydin. Ben Neyse aynen ya. bir koli bandı çıkardım. Abi onunla yok, parmak izi aldım. anlatmayalım da. Yok arkadaşlar öyle değil. Polisler vallahi hepinizi Hayır şu var. Millet Şöyle diyecek ki, söyleyeyim ben sana. çalamam. Abi şöyle söyleyeyim sana. Sen bir yerde bir silahlı olsan vesaire, bir işte bir tehdit olsa bilmem ne, tamam. Buradaki polisler oraya birden helikopterler yığılır, polisler atlar, kurşunlar sıkılır, bir sürü şeyler var. Yani böyle bir aksiyon var. Ama sen burada sivil suçlara girdiğin zaman abi çok pasif olaylar bunlar. Yani dolandırılmışsın abi. Ya diyor ki adam, ya sen mi dolandırıldın bir tek anasını? Abi şöyle söyleyeyim, başına gelene kadar bilmiyorsun. Gerçekten hani yani bunları söyleyip de hani hırsızları da heyecanlandırmayalım. Ha kolaymış. Işte, yani. Öyle ama şöyle de bir durum var. Harbiden kolay. Ama Yok, aslında heyecanlandırıp bunları böyle... Bak insanlar ama şunu bilmesi lazım. Burada bir defa hiç kimseye abi avukatların şey yapmadığı sözleşmeler olmadan nakit de olsa, para transferi de olsa vermeyin abi. Hatta veriyorsan da o adamın bir şeyine ipotek koyun. Araban mı var? Ödenmiş mi bu araba? Motosikletin mi var? İpotek. Satamaz onu. Veya bir şeyine. Yani veya hiç başım ağrımasın. Yani. Altına veya hiç başım ağrımasın diyorsan abi çok ciddi böyle avukatların böyle çok yaptırımları olan, zaten kaybedecek bir şeyi varsa o adamın, o zaman ona bir şey verin. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten polis bile bu sefer şey diyecek yani, ya bu adamın neyini hani restitution Loser koyacağız. zaten. Loser zaten. Yani Neyini? şey yok. Şimdi adama restitution yapsalar, criminal case olsa, approve olsa, gelecek korta, ödedim mi ödemedim. Abi 1-2 kovalarlar, 3 kovalamazlar. Anladın mı? Yani o yüzden böyle kurumsal anlamda olan şirketler, ismi olan, şeyi olan, yani avukatların, sağlam avukatların ince, hangi iş yapıyorsan yap. Fark etmez. Yani ben hiç bilmediğim bir alanda böyle bir şeyle karşılaştım. Avukatsız ve güvendiğin kontak çok önemli. Güvendiğin kontak, ama buna da güveni nasıl test edeceğin de önemli. Biz mesela burada abi şimdi onu konuşuyorduk aramızda. Abi bize doğru düzgün bir arabacı, doğru düzgün bir emlakçı, doğru düzgün bir hukukçu, işte gayrimenkul danışmanı, mortgage'çı, birçok şey lazım. aynen tabii. inşaatçı falan. Yani biz burada böyle bir network peşindeyiz. İnşallah bu da olursa en azından insanları yönlendirmek anlamında bir network olabilir. Kesinlikle. Yani ben buraya çok şükür çok böyle heyecanlanmış gelen
gelen business idealarla şu masada oturup abi bu masada böyle adamı açıkladıktan sonra demek ki kazın ayağı öyle değilmiş. Kalk vazgeçen adam gördüm. Bazıları da dinlemek istemiyor. Şunu yani duymak istediğini duymak istiyor. Bazıları da istiyor ki ben ona ne var kafanda işte mobilya getirip satacaksın Türkiye'den. Mükemmel. Gerçekten çok para kazanırsın işte çok iyi fikir falan filan gaz vereyim istiyor aslında. Ya mesela adamı gerçekleri anlatınca da vazgeçme noktasına geldiğinde de çıkınca herif uyuz oluyor. Diyor ki ulan bu adam beni bu işten mi vazgeçirmeye çalışıyor acaba? Böyle hasta zihniyetler de var. Abi ben sana şunu söyleyeyim. Bak bizim Erdal falan biz burada Türk esnafı gibi benim hangi işte olursa olsun özellikle mesela bu flooring işinde Erdal kapıdan içeri Türk girdi mi vasfı ne olursa olsun kim olursa olsun tanıdık tanımadık maliyetine ver abi gitsin. Yani Türk girdi mi çok öyle bir şeyimiz yok. Maliyetine ver gitsin. Böyle bir şeyimiz var. Çocuklar da bunu bilir. O yüzden beni arayıp sormazlar abi Türk geldi kaça verelim falan gibi bir durum da olmaz. Bir mal alınacaksa vesaire maliyetine ver gitsin. Abi bunu verdiğin halde bu iyilikten uyuz olanlar, bunu kafasına yatıramayanlar anlatabiliyor muyum? Yani yapıyor bana bana bunu niye böyle bir iyilik yapsın ki? Ya canım yapmıyordur falan filan böyledir falan deyip senin inancını kırmaya çalışan öküzler de var. Anlatabiliyor muyum? Yani senin bu inancını, isteğini alaşağı ediyorlar ama herifin zihniyet hasta. Zihniyeti kötü. Çünkü kendisi öyle. Doğru. Etrafında öyle görüyor. Adam görmemiş başka türlüsünü. Ya bazı insanlar doğru. var gerçekten burada özellikle o varlıklı görünen kesime bak. Abi al cebinden parasını çıkar. Geride hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yalnız adam, muhabbet edilecek adam Tabii değil. canım. Vesaire Maalesef. adam yani böyle yani yüzüne bakmazsın. Türkiye'de mesela ben bu adamla burada tanıştığım çoğu adamı Türkiye'de ben varlığını hissetmezdim bile. Görmezdim yani. Böyle bir şey yok. Yani orada kendi doğduğun ortamda yeşeriyorsun kendi çevrende. Seni sen yapan insanlarla. Ailesi iştir kişinin, arkadaştır kişinin falan. Öyle yetişiyorsun ama burada sonradan gelip böyle bir lüksün olmuyor maalesef. Hatta çok komik bir şey olmuştu. Yani bir tane konsolos gelmiş bir tane adama numarasını vermiş. Ya birinin ufak bir restoran gibi bir yerinde büfesinde yemek yemiş konsolos. Türk konsolos ya Türk vatandaşı. Adam da yeni tayin olmuş New York'taymış. İşte lütfen bu da benim kartım. İşte yurdum insanı falan. Çok sevdim, çok başarılı, çok teşekkür ederim. Harika olmuş, ellerinize sağlık demiş gitmiş abi. Adam ondan sonra sen yapış adamın telefonuna. Her bir şey oluyor arıyor zırt. Ya bu Türk Hava Yolları ne olacak? Buraya havalimanı açacak mı? Ya bizim bu vize işi vardı ne oldu? Oğlana benim nüfus kağıdı lazım. Abi en son konsolosa ulaşamayınca ve şunu söyleyeyim sana adam bir gün konsolosun sekreterine şöyle bağırıyor. Bana o telefonu kartı vermesini biliyorsa o keske kaldıracak o telefonu diyor. Abi bunu söylüyor. Sekreterine konsolosun. Yani herif düşün ya. Hatta bir kere bir şey vardı. Adam onu kendi konsolosu sanmış. Adam doktor abi. Restoranda yemek yiyor tamam mı doktor adam. Orada Türk aşçılarla muhabbet ediyor falan filan. Kaynaşıyorlar bir şekilde. Abi ondan sonra adamı downtown'da dışarıda eğlencede bir yerde gördüğü zaman adamın enseye tokat göte parmak ya bizdensin falan filan anlatabiliyor muyum? Herifin burnundan da getiriyorlar Evet, gerçekten abi, böyle doğru. tipler de var. Doğru. O zaman da dediği gibi o zaman şimdi vaktin kalmamaya başlıyor artık bunlara harcayacak. Bu vakit daraldıkça da öğrendikçe de işte kendi komünikasyonlarını falan daha farklı şekilde geliştirmeye Yapıyorsun başlıyorsun. kendini. Evet orada doğru söyledin. Türkiye'deyken aslında kendi çevreni oluşturabiliyorsun. Burada özellikle Türkler arasında burada kim varsa onlarla muhatapsın Aynen. abi. Ama burada da çok şükür seçebiliyoruz. Artık burada da Türkler sayısı arttığı için doğru düzgün adamlar bir araya gelebiliyoruz. Zaten çok fazla vaktimiz yok. Tabii. Pazartesiden Cuma'ya çalışıyorsun. Mesela benim açımdan Tabii. söyleyeyim. Cumartesi pazarım benim boş. Benim pazarım aileme ait. Cumartesi günü de birkaç saatim arkadaşlarımın olabilir. Benim antrenmanımdan, sporumdan, kendi işte okuduğum kitaptan, işte ne bileyim iki gördüğüm, gezdiğim, dışarı çıkıp yediğim yemekten kalan birkaç saatim varsa Evet. onu da düzgün birkaç- arkadaşlara Aynen. harcamaya Evet, çalışıyorum. tabii. Onlarla görüşüyorum. Bunlar da oturunca daha da kuvvetli oluyor aslında. Doğru. Eyvallah. Aynen Doğru. öyle. Abi vallahi ağzınıza sağlık. Var mı toparlamak istediğin şöyle Ben şuraya da şunu yapıştırayım, aklımda sokuşturayım olan falan. başka bir şey yok. Zaten soruları olursa insanların her zaman ulaşıyorlar. Biliyorlar. Aynen. WhatsApp olsun şey olsun her yerden Sana arıyorlar. Evet sosyal eğer böyle bir medyadan şey var mı? olursa bu arada Ozan'ın linkini falan koyacağız. Sağ İletişim olun. bilgini de atabiliriz. Tabii seve seve İstersen. yardımcı olurum. Yani Evet. dediği gibi İmirkan abinin biz de hani bazı konularda özellikle Türkiye'den gelen arkadaşlarımıza ekstra servis veriyoruz. Yani ne bileyim işte geliyor banka hesabı açmak istiyor. Alıyoruz götürüyoruz. Aradaki translation'ı yapıyoruz. Ne bileyim şirket açmak isteyene hiçbir servis ücreti almadan ki hani duyuyorum bazı avukatlar bunun için çok çok yüksek rakamlar alıyorlarmış. Benim hiç öyle bir şeyim olmuyor. Diyorum abi bak web sitesi
şu yönlendirebileceğim, vergi için yapması gereken bir şey varsa biz de kendi aynı sizin bu anlattığınız şeyi kendi endüstrimizde yapıyoruz. Yani tanıdığımız, güvendiğimiz insanlar varsa. Yoksa da abi kefil olamam ama böyle bir tanıdığım birisi var diye de söylüyoruz. Evet. Onlar da her zaman yani yapmak Ozan, istedikleri evet. şey yapsınlar yani. Ozan ödevi çiftçi, Ozan çiftçi, Evet, T yok. T'si yok. Burada sağlam, güvenilir, sözü özü bir gayrimenkul danışmanı arkadaşımız. Biz de ona kefiliz. Eğer burada merak ettiğiniz olaylar varsa bir şey satın almanız ya da bu çocuğun sizin transactionlarınızdan para kazanması da söz konusu değil. Açık gönüllülükle yardımcı olabilecek, rehber olabilecek biri burada. Bu gerçekten bence bir yatırım söz konusu olduğunda ya da merakınız söz konusuysa bu da sizin için büyük bir avantaj. Orlando çevresinde özellikle yani senin uzmanlığın buralar daha doğrusu. Evet. En azından burada ya da buraların genel hukuku hakkında böyle bir şey başıma geliyor ama doğru mudur? Sence bunu yapmalı mıyım? Güvenilir mi? Şeklinde bile bilgi alabileceğiniz büyük bir avantaj kendisi. Sağ olun. Vallahi sağ olasın. Eyvallah. Ayağına Ne ağzına demek? sağlık. Sağ olun. İyi ki Davet geldin ettiğiniz için yavrucuğum. teşekkür ederim. Benim evi de temizleteceğiz de sen bana bir temizlikçiler falan ayarlayacaktın. Gönderdim numarasını ama gelmediyse hemen tekrar yollayayım. Tamam. Kapatmadan şeyi sorayım ya. Mesela Türkiye'ye gidiyorsun. Başladı yine Colombo. Just one minute. Orada dostların falan var işte konuşuyorsunuz. Diyor ki mesela ya Ozan diyor şu bizim Beylikdüzü tarafında diyor bir arsa var diyor. Sen Amerika'da emlakçılık yapan Evet. adamsın. Anlarsın bu Evet. işlerden. Ya ne yapalım oraya alalım Onu mı benim diyorlar. Almanya'daki eniştem çok yapıyor. Bizim o arsanın sonu ne olacak falan. Ben diyorum bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Sen de emlakçı değil misin? Diyorsun. Nasıl bilmiyorsun? Aynen. Eniştem de Karadeniz'de. Biz de Batı Karadeniz, Kastamonu'dayız. Hepsi zaten Eyvallah. ayrı bir komik bir karakter. Yani. Neresi Kastamonu? Biz Kastamonu Bozkurt bu Ne maalesef diyorsun ya? şey Bozkurt olan. mu? Sel o yatırı. büyük sel Çok muhabbeti fena. Sel oldu. muhabbeti Benim de olaylar. annem oralara yakında. Hatta Öyle sizin mi? mahallede Acayip. bayağı kayıp olmuştu. Yani Allah rahmet ben eylesin. uzun yıllardır gitmesem de benim annemin mezarı orada. Yani bizim akrabalarımız falan Allah hani rahmet şeylerimiz hep eylesin. orada sağ olun. Yani maalesef öyle bir şey oldu soruyorum. Yani kaç kayıp olduğunu onlar da bilmiyorlar artık. Evet, Oradaki evet. halk da bilmiyor. Öyle bir Evet. trajedi. Yani Türkiye'de bir tarafta acayip yangınlar, öbür tarafta sel vardı. Sel var, yani evet. bu yaz Aynen. herhalde birazcık Çok ilginç geçti. dehşet bir uğursuz bir sene oldu. Ben zaten hep çift senelerin peşindeyim. Çift seneleri Çift daha, seneler. daha iyi bulurum. Nedense öyle O- batıl o- inancım var. evet, ilginç O bir yüzden batıl 2022'ye hazırlanıyorum. Hazırlandım bile. Ben aslında 2022'ye Hazır. geçtim. Sizi Sen bekliyorum. yalnız yani. bayağı iyi hazırlandın abi. Ben bakıyorum. Abicim bu çok şimdi iyisin. şu olaylar görüyorsun. Yalnız Ama şu o kadar sağlık ve güzel sporla ilgili şeyler bahsediyorsunuz. Benim aklımda kalan senin o çikolatalı baklavan abi. Bir o- Hayda. Onu ben de unutamıyorum ya. işte o yüzden kilo veremiyorsun. Ay, Ama Türkiye'ye soğuk gitmek baklava. istiyorum. O soğuk baklava da. Aralık Soğuk 16'da baklava. Türkiye'deyim. Yiyeceğim ama bu kadar abartmam bir daha. Bize de getir abi. Yarışlarım var aynen Aynen. inşallah. Bir ya soğuk o da baklavası gelemiyor. var. Öyle bir şey yok. Ha, Ama Niye? burada Isınıyor mu yapamam. gelene kadar? West Palm'da yapılıyormuş. Öyle bir mi? Şey. Aynen. Biri yapıyor. Oraya bir çok Hatta burada bir kız var. Bize de yemek yapıyor bazen falan. Ha evet. Güzel Çok ay güzel çöreği, yemekler poğaçalar yapıyor. falan Evet, filan biliyorum yapıyor. ben. Mesela o kız yapıyordu galiba. Zehra's Kitchen Evet. miydi? Ne burada iyi bir kaynak o kızcağız da. Evde yemek yapıyor tamamen. Her şey evinde doğal, kendi el yapımı ürünler. Ailelere böyle bir servisi var. Fiyatları da uygun satıyor falan. Biz de burada poğaçalar falan müşterimiz acamat etti onu. Abi Amerikalı müşteriler falan var ya bayılıyorlar. Bizim poğaçalar bread diyor işte bu ekmekten istiyorum ben falan. Kekler mi? Adam görmemiş ki böyle bir şey. Tabii canım. French pastry'de orada toplasan 10 kalem ürün yok. Ya, İşte tabii. pastane kremasından Evet, yapılmış, üretilmiş her şey. Üstüne de meyve jel falan, jöle falan. Abi adam orada kuyruk oluyor. Aynen. Ya bizde Türk pastanesi şuralarda niye yok? New York Evet falan ya. çok başarılı Ya ama. her yer French cafe dolu. Yani French kafelerin de birçoğu dediğin gibi hep aynı konsept genellikle. Yani birkaç çörek mörek ama bizim Türk şeyi lazım. Yani. Evet. Bir Alper ticari biraz işletme ba- ayarlarsan. Alper biraz başarıyor onu. Dükkanı Arap bak konsepti. Alper abinin krepleri gerçekten o yaptığı bence Orlando'daki en güzel. Yani kiloların 2,5'u onundur. Ya, iki buçuğu hatta yarın West Palm Beach Ama kaç sen saat abi? Zina biraz seni dövüyor galiba. Evet evde. abi Dayak yiyorsun biraz. akşam belli saatten konuda. sonra buzdolabı açılırsa sıkıntı Ne çıkıyor. güzel. yani, evet. Artık bir kilo vermen Evet. lazım. Aslında sen birkaç gram verdin de biraz devam etsen. Ömer daha bayağı verdi. yüzün bile toparlanmaya başladı. Ödemleri yani. atıyorum ben şu anda. Neyse babalar güzel böyle her taraftan her telden değişik bir muhabbet oldu yine. Meraklarınız varsa Ozan'la yine bir program yaparız. Mortgage'ın bazı detaylarına gireceğiz. Oralarda işlemler nasıl oluyor? Bu hesaplamalar nasıl yapılıyor? Ve bu hesaplamaları yaparken neleri göz önünde bulundurmak lazım? Ve bu anlamda insanlar birbirlerini detaylarda biraz nasıl dolandırıyor? Onları da
bunları öğrenip daha dikkatli adımlar nasıl atarız? Bunların hepsini konuşacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Ömer bıyıkları ve top sakalıyla Ozan Çiftçi ve ben Birkan sizlere mükemmel bir hafta sonu diliyoruz arkadaşlar. Bye bye. Hoşçakalın.